Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu ünlü markaya ait çantayı çalışacağız. Ben gerçekten çok beğendim. Çok kullanışlı bir çanta oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Öncelikle çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Hemen metremi oğlum aşağıya atmış. Şu şekilde bakın, askı kısmına kadar olan yere, şurayı kesmeyi unutmuşum. Şuradan tabandan itibaren yüksekliği 35 santim oldu. Şöyle orta kısımdan itibaren 23 santim oldu. Enini şöyle düşürdüm. Enini ölçecek olduğumda şu şekilde bakın, biraz şu şekilde ölçebiliyorum artık. Daha çok potluk yaratmak istemediğim için. 50 santimde eni olmuş oldu. En yüksek, en geniş kısmının zaten tabanından sonra arttırmalara başlıyoruz ve ovalleşme oluyor. Şimdi çantamın kısaca bir yapımından bahsetmek istiyorum. Öncelikle tabandan başlıyoruz çantamızın yapımına. Şu şekilde bir taban oluşturuyoruz. Daha sonra çantamızı tek parça halinde yürütüyoruz. Tabanın etrafından örerek devam ediyoruz. Daha sonra bu ördüğümüz kısmı, şu kısma kadar geldikten sonra ikiye bölüyoruz. İki ayrı parçaya bölüp birer sıra bu şekilde düz olarak orta kısmı ayarlayacak şekilde gidiyoruz. Daha sonra da dörde bölüyoruz. Şuradaki üçgenleri oluşturabilmek için dörde bölerek çantamızı hazırlıyoruz. En son kısımda da askımızı yapıp bu şekilde bir bağcık oluşturup çantamızı tamamlıyoruz. Tabi bunları askıyı yapmadan önce kenar tığlamaları vesaireler şu kısımlarda var. Onlar da daha da detaya giriyor. Video içerisinde onlardan da bahsediyorum. Şimdi malzemelerime geçecek olursam da şöyle Milano rafyanın 36 numara rafya ipinden kullandım. Bundan 500-550 gram arası kullandım. Kağıt ip kullanabilirsiniz. Yani biraz daha tok durması için daha böyle orta, çok ince olmayan kağıt ipler tercih edebilirsiniz. Daha güzel bir görüntü elde etmek için. Rafya ip kullanabilirsiniz. Kalın rafyalardan, ithal rafyalardan. Makromelerle yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Model her modele, her ipe uygun bir model. Ben Milano rafyanın ipini biraz ince kaldığı için 2 kat yaparak kullandım ama parlaklığı falan gerçekten birebir orijinalindeki gibi oldu. Eğer orijinaline en yakın şekilde istiyorsanız Milano rafyayı kullanmanızı tavsiye ederim. Bundan dediğim gibi 500-550 gram kadar kullandım. 2 kat olarak kullandığım için 3,5 milimde tığ kullandım. Malzemelerimi de bu şekilde çantamızın yapımına başlayabiliriz. Evet, çantam için ipimi bu şekilde 2 kat yaparak kullanıyorum. İnce bir rafya ip olduğu için 2 kat yaptım. Eğer kalın bir rafya kullanacaksınız tek kat yapabilirsiniz. Kağıt ip kullanacaksınız tek kat yapabilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi ben 2 kat kullanıyorum. İnce bir ip olduğu için, daha tok bir görüntü elde etmek istediğim için. Öncelikle tabanımdan başlayacağım. Sihirli halkanın içerisine yarım trabzanlar yaparak tabanımı oluşturacağım. 10 tane yarım trabzan başlayacağım ben. Siz daha fazla yapmak isterseniz yine çift sayıyla başlamanız gerekiyor. Ya da daha az yapmak isterseniz yine çift sayıyla başlamanız gerekiyor. Yani 8 ya da 12 ile başlayabilirsiniz. Bunu neden çift sayıyla başlamamız gerekiyor? Çift sayıyla başlayıp tabanın bitiminde çift sayı elde etmemiz gerektiği için. Çünkü çantamızın üst kısmı 2 parçadan oluşuyor ve 2'ye daha eşit bir şekilde bölebilmemiz için çift sayıyla başlamanızda fayda var. Onun bilgisini de en başta vermek istedim. 3,5 milim tığımı kullanıyorum. 2 kat ipimi aldım. Sihirli halkamı bakın parmağıma, normal ipimi doladıktan sonra sihirli halkamı parmağımdan şu şekilde dolayarak ipime, bakın tığımı şöyle batıyorum. İpimi çekip bir zincir çekiyorum. Bu benim bağlama zincirim. Bu zincirimi saymıyorum. Hemen bu noktaya bir zincir daha çekiyorum. Çünkü yarım trabzanla başlayacağımız için 2 zincir daha ideal ölçüde olacaktır. Şimdi ipimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine tığımı batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum ilk yarım trabzanımın tepesine
bir işaretleyici takıyorum. Burası benim başlangıç noktam. Her sıramda bunu yürüteceğim ki başlangıç yerimi kaybetmeyeyim diye. Hemen ipimi tekrar üzerine doladım. Halkamın içerisine bir yarım trabzan daha yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir yarım trabzan daha yapıyorum. 3 oldu. Aynı yere 4. yarım trabzanım. Aynı yere 5. yarım trabzanımı yapıyorum. Bakın yarısını yaptıktan sonra ipimi biraz şöyle çekiyorum ki daha sonra çekerken zorlanmayayım diye. 5 tane yarım trabzanım oluşturdum. Hemen halkamın içerisine tekrar batıp 6. yarım trabzanımı yapıyorum. Halkamın içerisine tekrar batıp yine 7. yarım trabzanımı yapıyorum. İpimi biraz daha şöyle çekeceğim. Çok zorluyor. Evet. Hemen aynı noktaya 8. yarım trabzanım ve 9 ve 10. yarım trabzanımı da yapıyorum. 10 tane yarım trabzanımı oluşturduktan sonra şu şekilde ipimi tekrar çekip iyice sıkılıyorum. Kağıt iple ya da rafya iplerle örüyorsanız bu kadar çok çektirmeye kopabiliyor. Bunda öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz gerçekten. Çok sağlam bir ip. Şimdi 10 tane yarım trabzanım oluşturdum. Hemen başladığım noktaya geldim. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. İpimi yine arada yürüteceğim. Şuradaki sihirli halkamın ipini şöyle ipimi üzerine dolayıp ilk yaptığım yarım trabzanımın tepesine burayı biraz zorladım. İlmeğimi çekip evet bir yarım trabzan yapıyorum. Burayı biraz sıkı yapmışım. O yüzden zorlandım. Hemen ilk yapmış olduğum yarım trabzanıma yine işaretleyicimi takıyorum. Başlangıç noktamı belirlemek için. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Batamadım şu anda. Evet. Ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen aynı yere tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Yani bu sıramda her bir yarım trabzanı ikişer tane yarım trabzan yaparak çiftimi oluşturuyorum. Evet, ikinci sıramda her bir yarım trabzanıma çifter yarım trabzan yaparak sıramı tamamladım. Şimdi üçüncü sıramın başındayım. Bu sıramda bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğim. İpimi üzerine doluyorum. İlk yapmış olduğum sık yarım trabzanıma bir yarım trabzan yapıyorum. Sık iğneler ve yarım trabzanlar karışıyor. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Başlangıç noktamı kaybetmemek için. Bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde ilerliyoruz demiştim. Hemen bakın tekle başladığım yanındakine çift yarım trabzan yapıyorum. Bir tek yaptım. İkinci yarım trabzanıma çift yarım trabzan yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bir tek yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir çift yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir tek yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir çift yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde ilerleyerek başlangıç noktamın olduğu yere kadar geliyorum. Evet, üçüncü sırama bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde ilerleterek tekle başlayıp çiftle tamamlamış oldum. Çiftle bitirdim. Bakın son yarım trabzanın üzerine çift yarım trabzan yaptım. Üçüncü sıramı tamamladım. Artık başlangıç noktama geldim. Şimdi dördüncü sırama geçiş yapacağım. Bakın üçüncü sıramın başında tekle başlayıp çiftle bitirmiştik. Dördüncü sıramızda, üçüncü sırada tekle başladığımız için dördüncü sıramızda çiftle başlayacağız. Beşinci sıramızda tekle başlayacağız. Altıncı sıramızda çiftle başlayacağız. Bir sıra tekle başlıyoruz, bir sıra çiftle, bir sıra tekle, bir sıra çiftle başlayarak ilerliyoruz. Şimdi hemen ipimi üzerine doladım. İlk yapmış olduğum yarım trabzanın üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Başlangıç noktamı yine kaybetmemek için işaretleyicimi takıyorum. Aynı yere tekrar batıp
bir yarım trabzan daha yapıyorum. Ne demiştik? Bir önceki sıramızda tekle başladık. Bir sonraki sıramızda çiftle başlıyoruz. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir tek yapıyorum. Çift yaptım, bir tek yaptım. Şimdi bu sıramda bir çift iki tek şeklinde ilerleyeceğim. Yanındakine geçiyorum. Bir tek daha yapıyorum. İkinci tekimi de oluşturmuş oldum. Bir çift, bir tek, bir tek. İpimi üzerine dolayıp yanındakine geçip bir çift yarım trabzan yapıyorum. Bakın çiftimi yaptım. Yan yana iki tek oluşturacağım şimdi. Bir ve yanındakine ikinci tekim. Yanındakine geçiyorum. Çiftimi oluşturuyorum. Bu sıramda da bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şeklinde ilerleyerek başlangıç noktama kadar geliyorum. Evet, çiftle başlayıp bir çift, iki tek, bir çift, iki tek yaparak çiftle başlayıp bakın iki tekle bitirmiş olduğum sıra sonumda. Şimdi 4. sıramı tamamladım ve 5. sırama geçiş yapıyorum. Ne demiştik? Bir önceki sıramızda çiftle başladıysak tekle başlıyoruz. Tekle başladıysak bir sonraki sıramızda çiftle başlıyoruz. Şimdi 4. sıramızda çiftle başladığımız için 5. sıramızda arttırmalarımıza tekle başlıyoruz. Bir önceki sıramızda bir çift iki tek yapmıştık. Bu sıramızda 3 tek bir çift şeklinde ilerliyoruz. Yani teklerimiz her sırada birer birer artmış oluyor. Şimdi ipimi üzerine doladığım ilk ilmeğime tığımı batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. İlk tekimi oluşturmuş oldum. Yanındakine geçiyorum. İkinci tekimi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Üçüncü tekimi yapıyorum. 3 tek oluşturmuş oldum. Şimdi yanındakine geçip bir çift yapıyorum. 1 ve 2. 2 kez batarak çiftimi oluşturmuş oldum. 3 tek bir çift yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bir tek, yanındakine ikinci tekim, yanındakine üçüncü tekim. 3 tek yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bir çift yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift şeklinde tamamlayarak sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın başta 3 tane tekle başlayıp sonda çiftle bitirmiş olmam gerekiyor. Eğer bir yanlışlık varsa aralarda yanlış bir işlem yapmışsınızdır. Bu şekilde sıra sonuna geldiğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. 3 tekle başlayıp bir çiftle bitiriyorum. 3 tek bir çift şeklinde 5. sıramı da tamamlıyorum. Evet, 3 tek bir çift şeklinde ilerleyerek 5. sıramda tamamlamış oldum. Artık tabanımızın mantığını anlamış olduk ama 6. sıramda da tekrar bir göstermek istiyorum. Daha sonrasında istediğiniz ölçüye gelene kadar aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi mantığımız neydi? 3 tane tekle başlamıştım bir önceki sıramda. Bir önceki sıramda neyle başladıysam çiftle ya da tekle başladığım için bir sonraki sıramda çiftle başlayacağım. Çiftle başladığım sıramdan sonraki sıramda da tekle başlayacağım. Şimdi bakın tekle başladım, 3 tek yaptım, bir çift, 3 tek, bir çift şeklinde ilerleyerek tekle başlayıp çiftle bitirmiş oldum 5. sıramda. Şurada çiftle bitirmiş oldum. 3 tek yaptım, bir çift, 3 tek, bir çift şeklinde ilerleyerek çiftle bitirmiş oldum. Her sıramda çift olan sayım bakın 1, burada bir çift yaptım. 3 tek, ikinci çiftim, üçüncü çiftim, dördüncü çiftim, 5. çiftim, 6. 7. 8. 9. ve 10. çiftim. Her sıramda çift olan sayım 10 tane oluyor. Bakın, bir önceki sıramıza baktığımız zaman da şuradan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Her sıramda 10'ar tane arttırma yapmış oluyorum yani. 10'la başladık. 2. sıramızda 20 oldu. 3. sıramızda 30 oldu. 4. sıramızda 40 oldu şeklinde ilerleyerek devam ediyor. Şimdi dediğim gibi bir önceki sıramızda tekle başladıysak bir sonraki sıramızda çiftle başlayacağız. Şimdi bir önceki sıramda 3 tane tekle başladım. Şimdi çiftle başlayacağım. Ne yapacağım? Bir çift 4 tek yapacağım. Çünkü 3 tek yaptım bir öncekinde. Her sıramda birer tek artıyor demiştim. Bakın bir tek bir çift yaptım. Bir çift iki tek yaptım. 3 tek bir çift yaptım. Şimdi bir çift 4 tek yapacağım.
Tekle başladım bir önceki sıramda. Şimdi çiftle başlayacağım. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir yarım trabzan yapıp işaretleyicimi tekrar takıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve bir yarım trabzan daha yaparak çiftimi oluşturmuş oluyorum. Neden çiftle başladım? Bir önceki sıramda tekle başladığım için. Hemen bakın, bir önceki sıramda 3 tek yapmıştım. Bu sıramda 4 tek yapacağım. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan, yanındakine ikinci yarım trabzanım, yanındakine batıyorum. Üçüncü yarım trabzanım, yanındakine batıyorum. Dördüncü yarım trabzanım. Bir çift 4 tek yapmış oldum. Yanındakine geçiyorum. Bir çift yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Bir çift 4 tek, bir çift 4 tek yapıyorum. Sıra sonuma geliyorum. Çiftle başladığım için sıra sonunda 4 tane tekle bitirmiş olmam gerekiyor. 7. sırama geçiyorum. Bakın 6. sıramda çiftle başladığım için 7. sıramda tekle başlıyorum. Neydi? 4 tekim vardı 6. sıramda. 7. sıramda 5 tekim olacak. 5 tek, bir çift şeklinde ilerliyorum. 8. sırama geçiyorum. Bir çift 6 tek şeklinde ilerleyeceğim. 9. sırama geçiyorum. En son ne dedim? Ben de karıştırdım. 4, 5, 6, 7 tek. Bir çift şeklinde ilerleyeceğim. Bu şekilde istediğim ölçüye gelene kadar devam ettireceğim. Tabanınızı çok büyük yapmamanız benim önerimdir zaten. Ben de tamamlayıp ölçüsünü vereceğim. Çünkü tabanımız aynı ölçüde kalmayacak. Tabanımızın üzerinde üst kısmı model kurarken arttırmalarla devam edeceğimiz için çok büyük bir taban yapmamanız çok daha sağlıklı olacaktır. Ama çok küçük bir taban da yapmayın yine. Dediğim gibi ben bitirdiğimde ölçümü paylaşacağım. Benimkiyle birebir ölçüler de ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde yeter uzunluğa gelene kadar arttırmalarıma devam edip yuvarlak tabanımı hazırlayıp geliyorum. Tabanımda artık arttırmalarımda istediğim boyuta gelmiş oldum. Toplamda 12 sıra halinde ördüm. Son olarak bir çift 10 tek, bir çift 10 tek şeklinde ilerleyerek sıramı tamamlamış oldum. Buraya kadar olan ölçümü paylaşmak istiyorum. Çapı 21 santim oldu. Şimdi arttırmalarımı burada bitirip bir sırada yarım trabzan sırası olarak ilerleyeceğim. Hemen bakın, tabanımı tamamladım. Şuradaki çıkıntılı görüntülüyü kaybetmek için bir sırada arttırma eksiltme yapmadan düz olarak ilerleyerek devam edeceğim modelime. Şimdi işaretleyicimi çıkarıyorum başlangıç noktamdaki. Buraya yine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu noktaya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde arttırma eksiltme yapmadan yarım trabzanlarım her birine birer tane gelecek şekilde ilerleterek başladığım noktaya geliyorum. Artık model kurulumuna başlayacağım bu sıramdan sonra. Sıramı tamamladıktan sonra da hemen bir ütü yapıyorum. Daha sonra model kurulumuna başlıyorum. Son sıra sık iğnemi de tamamladım. Sık iğnemi diyorum, yarım trabzanımı da tamamlayarak tabanımı tamamlamış oldum. Şimdi son olarak ölçüsünü de paylaşmak istiyorum. Bakın 22 santim ölçüsü olmuş oldu. Çapa olmuş oldu. Şimdi bu noktada artık model kurulumuna başlayacağız. Model kurulumuna başlamadan önce mutlaka tabanınızı ütülemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonrasında daha zor ütüleme yapabiliyorsunuz. O yüzden özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi toplamda benim tabanımın etrafında 120 tane ilmeğim oluşmuş oldu. 13. sıramın sonunda. En son arttırmamı 12. sırada yapmıştım. 12. sıramda 120 tane ilmek elde etmiş olmuştum. Son sıramda da zaten her birine birer tane yarım trabzan yaptığım için aynı sayıya ulaşmış oldum. Şimdi bu 120 tane ilmeğimi, bakın başlangıç noktasında zaten işaretleyicim var. Buraya bir işaretleyici taktım. Daha sonra 59 tane yarım trabzan sayıp 60.'ya işaretleyicimi taktım.
Yani tabanımın etrafındaki ilmek sayımı 2'ye bölmüş oldum. Daha sonra 60.'yı işaretleyicimi taktım. Kenardaki burada kalan ilmeklerimi de saydığım zaman 59 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Bu tarafımda 59, bu tarafımda 59 tane ilmeğim var. Eğer sizin sayılarınız farklıysa ya da daha büyük bir taban yaptıysanız sayılarınıza göre 2'ye bölmeniz önemli olacak bu noktada. Şimdi hemen model kurulumuna başlayacağız. Öncelikle şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. Başlangıç noktama geldim. Burada zaten bir işaretleyicim vardı. 59 sayıp 60.'ya işaretleyicimi taktım. Şimdi buralarda kenarlarda arttırma yapacağız ilk sıramızda. Şimdi hemen modelime başlayacağım. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. İlk sıramı yarım trabzanların arka kanatlarına batarak ilerleteceğim ki görüntüm hem düzgün olsun, daha sonra ön kanatlarına tığlama yapacağız. Daha düzgün hani tığlama yapabilelim, o tığlamaya ulaşabilelim diye kesinlikle arka kanatlara batmayı unutmuyoruz. İlk sıramızda sadece, sonrasında düz olarak devam edeceğiz. Şimdi başlangıç noktama geldim. İpimi üzerine doluyorum. Bakın yarım trabzanımın arkadaki kanadına ortasından batarak, şu şekilde ortasından batarak bir tane yarım trabzanımı oluşturuyorum. Burası benim başlangıç noktam. Buraya yine işaretleyicimi takıyorum. Başlangıç noktamı hiçbir zaman kaybetmiyorum. Şimdi ipimi tekrar üzerine doluyorum. Aynı yere ikinci kez batıyorum. Ve yapmış olduğum ikinci yarım trabzanımın tepesine de işaretleyicimi takıyorum. 2 tane yaptım. İlkine başlangıç noktamın işaretleyicisini taktım. İkincisine arttırma yapacağım yerin işaretleyicisini taktım. Burada hep arttırmayla devam edeceğiz. Çünkü biz sonraki sıralarımızda da bu işaretleyici takmayı ihmal etmeyelim. İpimizi üzerine doluyoruz tekrar ve aynı yere tekrar batarak 3. yarım trabzanımı oluşturuyorum bu noktaya. 3 tane yarım trabzan yapmış oldum. İlkine ve ikincisine işaretleyicimi taktım. İlkine işaretleyiciyi takmamın sebebi başlangıç noktam olduğu için. Şimdi ipimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki bakın yarım trabzanıma yine ortasından batarak şöyle arka kanadını alıyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen ipimi tekrar üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine arka kanadına batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yine yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane, bakın arka kanatlarına batıyorum. Hep arka kanatlarına batarak birer tane yarım trabzan yaparak buradaki işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi burada yine işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya tekrar arttırma yapacağız. Hemen bu noktaya yine arka kanadına batarak bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinci yarım trabzanımı yapıyorum. Ve aynı yere üçüncü yarım trabzanımı yapıyorum. Bakın 3 tane yarım trabzan oluşturmuş oldum. İkincisine işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındaki yarım trabzanıma geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane yine arttırma yapmıştım. Bir önceki yarım trabzanıma, ikinciye işaretleyicimi taktım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine yine hep arka kanatlara batarak ilerliyoruz bu sıramızda. Yarım trabzan, yanındakine yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanın arka kanatlarına batarak yarım trabzanlar yaparak başlangıç noktamın olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, arttırmamı yaptıktan sonra her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak bakın başlangıç noktamın olduğu yere kadar geldim. Bakın ne kadar çok işaretleyici takmış oldum. Şimdi artık bir sonraki sıramızda daha fazla arttırma yapacağız ki çantama
çantamıza kalıbımızı verebilelim diye. Şimdi hemen şöyle biraz yakınlaştıracağım. Öncelikle şurada başlangıç noktasını saymıyorum. Başlangıç noktası buraya denk gelmiş oluyor. Bu tarafıma denk gelmiş oluyor. Buradaki ilk yapmış olduğum bakın arttırma vardı ya 3 tane batmıştım. İkincisi ne işaretleyicimi takmıştım. Buradan itibaren saymaya başlıyorum. Çünkü çantamın tabanımın tam orta kısımları burası. Çantamı bu şekilde ikiye bölmüş oldum. Şimdi bakın burada en son arttırmalarımı yaptıktan sonra bu işaretleyicilerimden sonraki arada benim 61 tane ilmeğim var. Aynı şekilde diğer tarafta da işaretleyicilerimi saymadan sayıyorum bu arada. İşaretleyicilerimi saymadan şu kısımda da yine 61 tane ilmeğim var. Çünkü bir burada arttırma yapmış olduk bu tarafa. Bir burada arttırma yapmış olduk diğer tarafa. 61 tane ilmek elde etmiş oldum. Şimdi 61 ilmeğimi saydım. Daha sonrasında 30 bu taraftan sayıyorum. Yani 60'tan 1'i çıkarıyorum. 60 kalıyor. Onu da 2'ye bölüyorum. 30 bu tarafa, 30 bu tarafa ayırıyorum. Şimdi işaretleyicimden sonra işaretleyicimi saymadan 30 tane ilmeğimi saydım, yarım trabzanımı ve 31.'ye işaretleyicimi taktım. Daha sonra yine burada da 30 tane ilmeğim kalmış oldu. Diğer ortaya böldüğüm işaretleyicime kadar. Yani iki tarafı tabanımı ikiye bölmüştüm. Şimdi ikiye böldüğümü tekrar ikiye bölmüş oldum. Burada bir arttırma yapacağım çünkü. Şimdi döndüm. Diğer tarafımda da aynı işlemi uyguluyorum. Buradan sayıyorum. Yine işaretleyicimi saymadan işaretleyicimden sonraki yarım trabzanımı sayarak 30 tane yarım trabzanımı saydım. 31.'ye işaretleyicimi taktım. Daha sonra işaretleyicimi saymadan kalan ilmeklerimde yine 30 tane kalmış oldu. Başlangıç noktamdaki işaretleyicimle birlikte. Şimdi bu kısımları da yani iki parçamı da ikiye böldükten sonra geliyorum bu kısma. Şimdi tekrar işaretleyicimin olduğu yere geldim. Arttırmamın olduğu yere. Buradan itibaren sayıyorum. 13 tane yarım trabzan sayıyorum bu tarafta. 14.'ye işaretleyicimi takıyorum. Daha sonra buraya kadar olan yarım trabzanlarımı sayıyorum. 16 tane yarım trabzanım kalıyor. Yani 14 artı 16 30 tane ilmeğimi de bölmüş oldum bu şekilde. Ama ortadaki kısmı biraz daha uzun bırakıyorum. Burayı 13 bıraktım. Ortasını işaretleyici taktım. 16 bıraktım. Daha sonra geldim. Bakın işaretleyicim burada. İşaretleyicimden sonraki yarım trabzanlarım, işaretleyicilerimi saymadan ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı sayarak 16 tane yarım trabzan sayıp 17. işaretleyicimi takıyorum. Bakın bu tarafla bu taraf eşit olmuş oldu. 2'ye böldüğümde. Şimdi 17. işaretleyicimi taktım. Daha sonra döndüm. Kalan 13 tane ilmeğim olmuş oldu. Yani sayılar birbiriyle eşit olduğu için zaten aynı sonuca ulaşmış olduk. O yüzden çift sayıyla başlayalım. Daha sonrasında çantada bölme işlemi uygulayacağız demiştim. Şimdi ben nasıl karıştırmadan yapabilmek için bakın işaretleyicilerim hep aynı renklerde kullandım. Tam ortadan bakın karşıdan böldüğüm zaman da aynı renklerde kullanmış oldum. Ki örerken de kafam karışmasın, tek tek saymak zorunda kalmayayım diye. Şimdi buraya kadar anladık. Daha sonra şurayı da zaten 13 yapmıştık. Daha sonra tekrar geldim bu işaretleyicimin olduğu yere. Buradan sayıyorum yine. 13 tane yarım trabzanım, işaretleyicilerimi saymadan 13 yarım trabzanımı sayıp 14.'ye işaretleyicimi takıyorum. Kalıyor 16 tane yarım trabzanım burada, işaretleyicimi saymadan. Daha sonra yine işaretleyicimi saymadan devam ederek yarım trabzanlarımı sayıyorum. 16 tane yarım trabzan. Burasıyla burası eşitlenmiş oldu. 17.'ye işaretleyicimi takıyorum. Kalan 13 tane yarım trabzanım. Yine bakın şuradaki başlangıç noktasındaki işaretleyicimi sayıyorum burada. 13 tane burada olmuş oldu. 13 tane burada olmuş oldu. Şu iki parça eşitlenmiş oldu. Daha sonra şu iki parça eşitlenmiş oldu. Ve aynı şekilde şu iki parça eşitlenmiş oldu. Ve bu iki parça da eşitlenmiş oldu. Sayılarımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Ve arttırma kısmımıza artık başlıyoruz.
Evet, işaretleyicilerimi taktım. Artık başlangıç noktamdan itibaren arttırmalarıma başlayacağım. Bu arada daha önce deneyip söktüğüm için ipim bu şekilde duruyor. Gerçekten Milano Raffia'nın en sevdiğim özelliği de bu. Kesinlikle yıpranma olmuyor. Aynı şekilde örmeye devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde o kadar çok söktüm ki sonuç bu oldu artık. Evet, başlangıç noktama geldim. Burada hemen buradaki ilk yarım trabzanımın tepesine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Şöyle yapayım. Çok ses çıkıyor çünkü. Bir yarım trabzanımı yaptım. Hemen bu noktaya tekrar işaretleyicimi takıyorum ki başlangıç noktamı kaybetmeyeyim diye. İkinci sırama geçiş yaptım. Model kısmında, yani çantamın duvar kısmında ikinci sırama geçiş yaptım. Bakın bir önceki sıramda buraya 3 tane batmıştık. Artık 2 tane batarak devam edeceğiz. Bakın burada hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. Yani 3 tane battığımızın ikincisine işaretleyicimizi takmıştık. Buradaki işaretleyicimin olduğu yere bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bakın bir yarım trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Bakın burada arttırmamı yapmış oldum. Şimdi hemen bu noktaya işaretleyicime, bakın zincir boşluğuma işaretleyicimi takıyorum. Burayı kaybetmemek için. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. İşaretleyicili olan yerlerimizi arttırma yapacağız. Diğerlerine düz olarak öreceğiz. Hemen yanındakine bir yarım trabzan, yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yarım trabzanlarımı oluşturarak işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Hemen burada da yine aynı şekilde arttırmamızı yapacağız. Bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapacağız işaretleyicimizin olduğu yere. Bu noktada hemen işaretleyicimi çıkarıp buraya bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı yere bir yarım trabzan daha yapıyorum. Bakın, zincir boşluğum oluştu. Zincir boşluğumun içerisine de işaretleyicimi takıyorum. Şimdi arttırmalarımdan sonra bu iki aradaki yarım trabzanlarımı, iki zincirimin arasındaki yarım trabzanlarımı sayacağım. Zincirden sonra saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. İki zincirimin arasındaki yarım trabzanlarım. Zincirimi yaptıktan sonra artık buradaki yarım trabzanı da diğer köşeme sayacağım. 15 tane yarım trabzanımı elde ettim yani. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak buradaki işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak yine işaretleyicimin olduğu yere geldim. Buraya yine aynı işlemi uygulayacağım. Bundan sonra arttırmalarımızı hep bu şekilde yapacağız. Bu sıramızda bu şekilde yapacağız. Hemen bakın dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bir yarım trabzan daha yapıyorum. Aynı ilmeğimin içerisine, aynı yarım trabzanın içerisine. Şimdi zincir boşluğuma işaretleyicimi takıyorum. Tekrar bakın şuradaki ilmeklerimizi de sayalım. Zincirden sonra iki zincir arasındaki yarım trabzanlarımı sayıyorum. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 tane ilmek elde etmiş oldum. Yarım trabzan elde etmiş oldum. İki zincirimin arasındaki yarım trabzanlarım bu şekilde. Hemen bakın arttırmamı yaptıktan sonra yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Burası da yine buradaki sayım burasıyla eşitti. Yine burayı da 18 yapıyorum. Yani 18'i tamamlamış oluyorum. Arttırmalarımdan sonra burası 15'ti. Burası da yine 15 olacak. Arttırmalarımı bu şekilde devam ettiriyorum. İşaretleyicilerimin olduğu yerlere bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Aradaki yarım trabzanlarımı örüyorum. Bakın burada 3 tane battığımın ikincisine işaretleyicimi takmıştım. Buraya da yine bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum.
Dönüyorum. Her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. Burada da yine bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Dönüyorum. Her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan. Daha sonra bakın işareticimin olduğu yere geliyorum. Buraya da yine bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Aradaki yarım trabzanların her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. Yine işaretleyicimin olduğu yere gelip buraya da bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Daha sonra kalan tüm ilmeklerimi, tüm yarım trabzanlarımı aynı şekilde örerek başladığım noktaya kadar ilerliyorum. Arttırmalarımı yaparak ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Baştan itibaren şimdi sayılarımı vereceğim. Arttırmalarımı birebir aynı şekilde devam ederek ilerlediğim için hepsini gösterme ihtiyacı duymadım ki videoyu daha da fazla uzatmayayım diye. Zaten uzun bir video olacak. Uğraştırıcı ama sonucu güzel olan bir çanta olacak gerçekten. Hemen şimdi bakın başlangıç noktamdan itibaren sayılarımı vereceğim. Burada şurayı saymıyorum. Bakın kırmızı işaretleyicimden sonra bakın arttırma yaptım. İlk arttırmamdan sonra zincir kısmından sonra bu iki arada 15 tane yarım trabzan elde ettim. İki zincir arasında ilkinde. Daha sonra geldim. Burada yine arttırmamı yaptığımda 18 tane ve yine bu tarafta da 18 tane. Burası ve burası eşit. Daha sonra bakın şu iki zincirimin arasında 15 tane yine elde ettim. Burası ve karşısındaki kısım eşitlenmiş oldu. 2'ye bölmüştük. Bunu da yine 2'ye bölmüştük. Burası ve burası, burası ve burası eşit başlamıştık. Yine sayılarımız aynı şekilde eşit gidiyor arttırmalarımla beraber. Döndüm diğer tarafa geldim. Bu iki kısmın arasındaki bakın iki zincir arasındaki boşluğum yine 15 tane oldu. Burası ve burası da eşitlenmiş oldu. Yani şuradan başladığımda yine bu taraftan başlarken de aynı sayıyı elde etmiş oldum. 15 tane elde ettim. Burada döndüm bakın 2 zincir boşluğum 18 tane. Yine bakın burası ve burası eşit demiştim. Buradaki zincirimin arasındaki yarım trabzanlarım da yine 18 tane oldu. Şimdi geldim son kısma. Bakın burada başladıktan sonra ikinci sıramıza başladıktan sonra 1 ve 2 tane zaten yarım trabzanımızı yapmıştık. Bu iki tanesi buradan geldi. Buradaki zincirimden sonra da 13 tane yarım trabzan yaptım ve toplamda 15 tane yarım trabzanımı bu kısımda tamamlamış oldum. Başta 2 tane örerek başladım. Sonunda da 13 taneye tamamlamış oldum arttırma kısmımla birlikte ve toplamda 15 tane elde etmiş oldum. Şimdi artık bir sürü arttırmalarımıza ara vereceğiz. Arttırma kısımlarını nasıl yapacağız? Hemen onu göstermek istiyorum sizlere. 3. sırama geldim. Başlangıç noktamdayım. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir tane yarım trabzan yapıyorum. Hemen bu noktaya tekrar başlangıç noktamı kaybetmemek için işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki bakın ilk yarım trabzan. Şurada zincir boşluğum var. Zincirimin sağındaki ve solundaki yarım trabzanlarıma yani arttırma yapmış olduğum trabzanlarıma batmadan devam ediyorum ki arttırmalarımı devam ettirmeyeyim diye. Eğer buralara da batarsak her sıramızda bir bu taraftan bir bu taraftan arttırma yaparak ilerlemiş oluruz. O yüzden zincirin sağındaki yarım trabzanıma yani bakın zincirim şurada. Zincirimin sağındaki yarım trabzanıma ve bakın solundaki yarım trabzanıma batmadan ilerliyorum. Buna ve buna batmadan devam ediyorum. Direkt ortadan başlayacağım zinciri boşluğumdan. Şimdi bakın buraya batmıyorum. İşaretleyicimi çıkardım. Hemen bakın, batmadan zincir boşluğuma batıyorum. Şuraya batmıyorum. Bu ilk yarım trabzanımı atlıyorum. Yanındaki zincir boşluğuma batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı zincir boşluğumun içerisine bir yarım trabzan daha yapıyorum. Yine zincir boşluğumun içerisine işaretleyicimi takıyorum. Bakın. Bu şekilde arttırma yapmamış oldum. Eğer buraya batsaydım sayım buradaki sayım artmış olacaktı. Bu tarafa batsaydım buradaki sayım artmış olacaktı. Arttırmaları bunların üzerine batarak yapıyoruz. Arttırma yapmadığımız zaman da sadece zincir boşluğumuza batıyoruz. Şimdi zincir boşluğuna bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yaptım. Bakın zincirimin solundaki yarım trabzanımı da atlıyorum. Bakın şurada bir yarım trabzanın tepesi var. Şu kısım burayı da atlıyorum. Hemen bakın yanındakine batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum yine. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum.
Bu şekilde yine yarım trabzanlarımı yaparak her birine birer tane yarım trabzanımı oluşturarak burada zincirimden bir önceki bakın zincirimin sağ tarafındaki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak bakın zincirimden bir önceki yarım trabzanın olduğu yere kadar ilerledim. Şimdi bu noktada bir sayalım. Bakın zincirimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 tane yarım trabzan elde ettim. Şimdi şu ortaya battığım zaman 15.yi tamamlamış olacağım. O yüzden bakın zincirimden bir önceki sağındakine ve solundakine batmadan arttırma yapmamak için batmadan hemen ortasına batıyorum. Burada işaretleyicimi çıkardım. Zincir boşluğuma batıyorum ve 15. yarım trabzanımı yapıyorum. Bir önceki sıramda da 15'ti. Burada da yine 15'e tamamlamış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine zincir boşluğumun içerisine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Zincirimin olduğu boşluğa işaretleyicimi tekrar takıyorum. Bakın arttırma yapmadan devam etmiş oldum. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Buraya bakın yine zincirimin sol kısmındaki yarım trabzanıma yine batmıyorum. Zaten alt kısımda batıyor. Buraya hiç arttırma yaptığımız sırada da batmıyoruz. Arttırmalara sadece zincirimizin sağından devam ederek ilerleyeceğiz. Buradaki bakın yarım trabzanın olduğu boşluğa da batmadan hemen şuradakine batmadan yanındaki yarım trabzanıma geçiyorum. Bakın ilmeğim burada kaldı. Buna batmıyorum. Yanındakine batarak şöyle gözüküyor mu? Buraya batmadan yanındakine batarak devam ediyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar devam ediyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak bakın zincirimden bir önceki yarım trabzanın olduğu yere kadar ilerledim. Şimdi buraya dediğim gibi yine batmıyorum. Arttırma yapmadığım için hemen zincir boşluğuma batacağım. İpimi üzerine dolayıp bakın zincirimin sağındakini atlıyorum ve zincir boşluğuma şuraya tığımı batıp bir yarım trabzan oluşturuyorum. Bu noktada bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğumun içerisine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Hatta bundan sonraki birkaç sıramı daha bu şekilde tamamlıyorum. Arttırma yapmadan çantamı istediğim kalıba sokana dek bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi bakın hemen burada yine zincirimin solundaki ilk yarım trabzanıma şuradakine batmadan, şuna batmadan hemen bakın buraya batmadan hemen yanındakine bakın batıyorum. Şöyle bu arada kalmış oldu. Bir yarım trabzan yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine bakın her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak zincirimden bir önceki yarım trabzanıma geliyorum. Buraya batmıyorum. Bakın buraya batmadan hemen atlayıp zincirimin içerisindeki boşluğa batıp bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Zincirimin solundakine de batmadan bakın ikincisine batıyorum. Şuna batmadan buraya batıyorum. Zincirimin sağındakine ve sondakine batmıyorum. Burada da yine aynı şekilde zincirimin sağındakine ve sondakine batmadan zincir boşluğuma batıp bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Geliyorum diğer işaretleyicime. Yine zincirimin sağındakine sondakine batmadan zincir boşluğuma batarak bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Zaten sayılarınızı sayarsanız birebir eşit çıkacaktır. Bu şekilde yaptığınız zaman. Geliyorum diğer zincir boşluğuma. Yine sağındakine ve solundakine batmadan bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Her birine yarım trabzanımı yapıp zincir boşluğuma geldiğimde yine zincirimin sağındakine ve solundakine batmadan bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Aradaki tüm yarım trabzanlarımı örüp 3. sıramı da tamamlamış oluyorum. Yine aynı şekilde yarım trabzan yaparak 4. sırama geçiş yapıyorum. 4. sıramda da yine bakın zincirim burada zincirimin sağındakine ve solundakine batmadan zincir boşluğuma bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Aradaki yarım trabzanlarımı örüyorum.
Dördüncü sıramda yine bakın zincir boşluğuma geldim. Zincirimin sağındakine ve solundakine batmadan zincir boşluğumun içerisine batarak bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan şeklinde ilerliyorum. Bu şekilde bakın aynı sıramı, bu sıramda yapmış olduğum işlemin aynısını tekrarlayarak arttırma, eksiltme yapmadan aynı sayılarla yeter uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Sayılarımız neydi? 15, 18, 18. Burası başlangıç noktamdan sonraki işaretleyicimden sonra. 15, 18, 18, 15. 15, 18, 18, 15 şeklinde ilerliyorum. Benim sayım bu şekilde çıktı. Siz ayrı olarak böldüyseniz ilk artırma sırasından sonra hangi sayıya ulaştıysanız o sayıda devam ediyor olmanız lazım. Yani biz ikinci sıramızda şurada bir arttırma yaptık. Üçüncü sıramızda, dördüncü sıramızda, beşinci sıramızda aynı sayılarla ikinci sıramızdaki sayılarla devam ederek ilerleyeceğiz. Yeter uzunluğa gelene kadar bu şekilde arttırma, eksiltme yapmadan devam edelim. Arttırma, eksiltme yapmadan yeter uzunluğa kadar geldim. Toplamda bakın çantamı duvar kısmından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sıramı bitirmiş oldum. 8. sıramın başındayım. Bakın 7. sıramı tamamladım. Başlangıç noktasına gelmiş oldum. Şimdi bu noktada artık bu sıramda arttırma yapacağım. Bundan sonra bir sıra arttırma, bir sıra düz olarak devam edeceğim. Bir sıra arttırma, bir sıra düz olarak devam ederek ilerleyeceğim. Şimdi başlangıç noktasındayım. 8. sıramın başındayım. Bu sıramda arttırmamı yapacağım. Şimdi işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere yine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Hemen bu noktaya tekrar başlangıç noktamı kaybetmemek için işaretleyicimi takıyorum. Bakın şimdi arttırmama başlayacağım. Arttırmalarımı nasıl yapacağım? Burada zincir boşluklarımdan bir öncekine, yani zincirimin sağındaki yarım trabzanlarıma arttırmalarımı yaparak ilerleyeceğim. Zincirimin solundakileri örmeden devam edeceğim. Sadece sağ kısımlarına batacağız. Önceki sıralarımızda batmamıştık. Bundan sonraki arttırma sıralarımızda zincirimizden bir önceki, yani zincirimizin sağ kısmındaki ilk yarım trabzanımıza da batacağız. Şimdi bir tane yarım trabzanımı yaptım başlangıç noktasındaki. Zincirimden hemen önceki yarım trabzanıma geldim. Bakın şuraya. Batmadan ilerliyorduk. Şimdi bu noktaya hemen tığımı batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Zincir boşluğuma geldim. Zincir boşluğumun olduğu yere, bu noktaya bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir ve bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şu kenara battığım zaman bir tane arttırma yapmış oldum. Şimdi hemen arttırmamı yaptım. Zincirimin sol tarafındaki yarım trabzanıma batmadan ilerliyorum. Bakın bu arkada kalıyor zaten. Buna batmak için ekstra bir çaba gösteriyorsunuz. Onu göstermenize gerek kalmıyor. Hemen bakın buna batmadan yanındakine batıyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar, yani zincirimin sağındaki yarım trabzanıma kadar geldim. Buraya yine batıyorum. Arttırmamı burada yapacağım. Hemen bu noktaya bir tane yarım trabzan yapıyorum. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Zincirimin olduğu yerdeki zincir boşluğuma batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir ve bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi zincir boşluğuma tekrar işaretleyicimi takıyorum. Bakın işaretleyicimden sonra saymaya başlıyorum. 2 zincirimin arasındaki yarım trabzanlarımı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. 15 tane olan yarım trabzanıma artı 1 yaparak 16'ya çıkarmış oldum. Burada bir tane arttırma yapmış oldum. Hemen bakın
zincirimi yaptım. Yarım trabzanımı yaptım. Zincirimin solundaki yarım trabzanımı atlıyorum yine. Hemen yanındakine batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan. Bu şekilde yine yarım trabzanlarımı yaparak burada zincir boşluğumdan yine bir önceki, yani zincirimin sağındaki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak zincirimden bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim. Yine bakın buraya da batıyorum. Arttırmamı yapıyorum. Hemen zincir boşluğumun olduğu yerdeyim. Buradaki işaretleyicimi çıkarıp buraya da bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir ve bir yarım trabzan yapıyorum. Bu noktaya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen iki zincirimin arasındaki yarım trabzanlarımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Bakın 18'de bir önceki sıramda yine bir tane bu tarafta arttırma yapmış oldum. 19'a çıkarmış oldum. Şimdi bakın ne demiştim? Zincirimin solundakine batmıyorum. Sağındakine arttırma yapıyorum. Her boşluğumda bu şekilde ilerliyorum. Batmadan ikincisine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak zincirimden bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Evet, zincirimden bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim yine. Bakın buraya da batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Zincir boşluğumun olduğu yerdeyim. Buraya da yine bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Zincir boşluğuma tekrar işaretleyicime takıyorum. Hemen iki zincirimin arasındaki yarım trabzanlarımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Yine bir tane arttırma yapmış oldum. Hemen bakın sol tarafa geçiyorum. Solda ilkine batmadan ikincisine batıp yarım trabzanımı yapıyorum. Yanındakine yarım trabzanımı yapıyorum. Yanındakine yarım trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde yine her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimden bir önceki yarım trabzanıma gelip buraya da batıyorum. Ve hemen zincirimin olduğu boşluğa bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan. Bakın zincirimin solundakine batmadan hemen yanındakine geçip yarım trabzanlarımı yapıyorum. Buralarda yapmış olduğum işlemlerin aynısını tekrarlayarak başlangıç noktama kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonuma kadar geldim. 8. sıramın sonundayım bakın. Başlangıç noktama takmış olduğum işaretleyicimden hemen önceki yarım trabzana kadar gelmiş oldum. Şimdi burada son olarak şu kısmı da sayacağız. Öncelikle ilk başta başlarken şurada bir arttırma yapmıştık. Başlangıç noktamız burasıydı. 1, 2 ve 3 tane yarım trabzan burada yapmış oldum. Şimdi sonda zincirimden sonra da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane yarım trabzan da burada yapmış oldum. Toplamda 16 tane de burada elde etmiş oldum. Şimdi 8. sıramı bitirdim. 9. sıramda arttırma yapmadan devam edeceğim. Önceki sıralarımda yapmış olduğum işlemin aynısını uygulayacağım. İşaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu noktaya tekrar işaretleyicimi takıyorum ki başlangıç noktamı kaybetmeyeyim. Hemen bakın yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi zincirimden bir önceki zincirimin sağındaki yarım trabzanımın olduğu yerdeyim. Buraya batmıyorum arttırma yapmadığım sürece. Bu sıramda arttırma yapmayacağım. 9. sıramdayım. İpimi üzerine doladım. Bakın zincirimin sağındakine atlıyorum. Ve hemen bakın zincir boşluğuma batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi buraya tekrar bakın, zincirimi yapıp işaretleyicime hemen takıyorum. Şöyle. Zincir boşluğuma tekrar işaretleyicimi taktım.
Şimdi hemen yanındakine geçiyorum. Bakın zincirimin solundakine batmadan, ilkine batmadan ikincisine batıyorum. Şuraya atladım. Buraya batıyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Önceki sıralarda yapmış olduğum işlemin aynısını uyguluyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak zincir boşluğumdan bir önceki, yani zincirimin sağındaki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Evet, yarım trabzanımı yaparak zincirimden bir önceki zincirimin sağındaki yarım trabzanıma kadar geldim. Bu sıramda arttırma yapmadığım için buradaki yarım trabzanımı atlayıp hemen zincirimin olduğu boşluğa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğumun içerisine bir yarım trabzan daha yapıyorum. Buradaki zincirimin olduğu yere işaretleyicimi takıyorum. Bakın arada kaç tane yarım trabzanım oluştu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane yarım trabzan oluşmuş oldu. Alttaki sıramla birebir aynı olmuş oldu. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın zincir boşluğumdan zincirimin solundakinin ilkine batmıyorum. İkincisine batıp bir yarım trabzan yaparak ilerliyorum. Hemen bakın bu şekilde her bir yarım trabzanıma yine birer tane yarım trabzan yaparak zincir boşluğumdan bir öncekine kadar geliyorum. Burada yine buraya batmıyorum. Atlayıp hemen zincir boşluğumun arasına batıp bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Yine zincirimin solundakine batmıyorum. Hemen yanındakine atlıyorum. Buraya batarak bir yarım trabzan yapıyorum ve her birine birer tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde 9. sıramda arttırma yapmadan başlangıç noktama kadar ilerliyorum. Evet, 9. sıramda arttırma yapmadan tamamlamış olduğum başlangıç noktama geldim. Şimdi 10. sıramın başındayım. Bu sıramda tekrar arttırmalarıma başlayacağım. Hemen bakın ilk yapmış olduğum 10. sırama geçiş yaparken ilk yapmış olduğum yarım trabzana bir tane yarım trabzan yapıp işaretleyicime takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın burada yine arttırma yapacağım. Arttırmamızı nasıl yapıyorduk? Zincirden bir önceki yarım trabzanımızı, yani zincirimizin sağındaki yarım trabzana da batarak bir tane yarım trabzan yapıp her sıramızda, her zincir aralığımızda birer tane arttırma yapıyorduk. Hemen bakın zincirimden bir öncekindeyim. Buraya batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi burada zincir boşluğumun olduğu yere geldim. Buraya da bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir ve bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen zincir boşluğumun olduğu yere tekrar işaretleyicimi takıyorum. Bakın, zincirimin solundaki yarım trabzanıma atlayıp ilk yarım trabzanıma atlayıp ikincisine bakın şuna atlayıp ikincisine tığım batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak zincirimden bir önceki zincirimin sağındaki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak zincirimin sağındaki yarım trabzanıma kadar geldim. Şimdi burada tekrar arttırma yapacağım. Buraya batıyorum. İpimi çekip yarım trabzanımı yapıyorum. Ben bakın zincir boşluğumun olduğu yerdeyim. İşaretleyicimi çıkarıp burada işaretleyicimin olduğu yere bir yarım trabzan, bir zincir ve bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi zincir boşluğuma tekrar işaretleyicimi takıyorum. İki zincirimin arasında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17 tane yarım trabzanım oluşmuş oldu. Bir önceki sıramda 16 idi. Bir tane arttırmayla 17'ye çıkarmış oldum. Şimdi bakın zincirimin solundayım. İlk yarım trabzanı şuradakine batmıyorum. Hemen yanındakine batıp bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Yani zincirimden öncekine batıp bir arttırma yapıyorum. Zincirimden sonrakine batmadan ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yapıyorum.
zincirimden öncekine batıyorum. Zincir boşluğuma bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Zincirimden sonrakine batmayıp her birine birer tane yarım trabzan yaparak ilerliyorum. Arttırma sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 10. sıramda bu şekilde arttırma sıramı yapıyorum. Arttırmalarımı yapıyorum. 11. sırama geçiş yapıyorum. Arttırma eksiltme yapmadan devam ediyorum. 12. sıramda yine arttırma yapıyorum. 13. sıramda yine arttırma yapmıyorum. Bu şekilde bir sıra arttırma, bir sıra düz, bir sıra arttırma, bir sıra düz ilerleyerek yeteri uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Bir sıra arttırma, bir sıra düz bir örgü şeklinde yeteri uzunluğa kadar ilerlemiş oldum. Baştan itibaren toplamda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 sıra örmüş oldum. Şimdi 19. sıramın başındayım. 18. sıramda son olarak arttırma sıramı yaptım. 17. sıramda düz örgü olarak ördüm. Şimdi 18. sıramı tamamladım. 19. sıramda tekrar bir arttırma yapacağım. Bu sıramdan sonra artık 2 sıra arttırma, 1 sıra düz örgü, 2 sıra arttırma, 1 sıra düz örgü şeklinde ilerleyeceğim. Dediğim gibi 18. sıramda arttırmamı yaptım. Şimdi 19. sıramdayım. 19. sıramda da bir arttırma yapacağım. Şimdi burada başlangıç noktamdaki işaretleyicimi çıkarıyorum yine. Biraz yakınlaştırayım. Hemen dibindeki ilk yarım trabzanıma bir yarım trabzan yapıp 19. sırama geçişimi sağlıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın burada işaretleyicimden yani zincir boşluğumun sağındaki ilk yarım trabzanın olduğu yerdeyim. Zincir boşluğumun ilk yarım trabzanındayım. Yani hemen buraya batarak tekrar bir arttırma yapacağım 19. sıramda. 18. sıramda da bakın batarak arttırmamı yapmıştım. Şimdi 19. sıramda tekrar bir arttırma yapıyorum. Arttırmamı yaptım. Hemen burada işaretleyicimi çıkarıp zincir boşluğumun olduğu yere bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Bu noktada işaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanındaki yarım trabzanıma geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine yine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak zincirimden bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim. Bakın buraya da tekrar batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Aslında hemen bakın burada işaretleyicimi çıkarıp zincir boşluğumun olduğu yere bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. İpim dolaştı. Hemen şöyle bir. Evet, bu noktaya da hemen zincir boşluğuma da işaretleyicimi tekrar takıyorum. Şimdi iki zincirimin arasındaki yarım trabzanlarım sayısını da vermek istiyorum sizlere. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. Şimdi hemen bakın şu yan kısmının da sayısını vereyim. Diğerleriyle birebir aynı oluyor zaten. En azından bir karşılaştırma yaparsınız. Daha sonraki sıralarda da dediğim gibi 2 sıra arttırma, bir sıra düz şeklinde ilerleyerek yeteri uzunluğa kadar devam edeceğiz. Şimdi hemen yanındaki bakın zincir boşluğumun solundaki yarım trabzanıma yine batmıyorum. İlkini atlıyorum, ikincisine batarak ilerliyorum. Artık bu detayı vermiyorum çünkü her sırada aynı işlemleri uyguladık zaten. Hemen yanındakine geçiyorum. Yarım trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak zincir boşluğundan bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak yine bakın zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim. Buraya da tekrar batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum.
bir zincir ve işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya da şöyle bir yarım trabzan yapıyorum. Ve işaretleyicime tekrar takıyorum. Şimdi buradaki sayımı da vereyim hemen. 2 zincir arasında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. 22 burada, 25 burada. Şu an 19. sıramdayım. 19. sıramda da arttırmamı yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum artık. 20. sırama geldiğim zaman düz örgü olarak devam ediyorum. 21. sıramda arttırma yapıyorum. 22. sıramda arttırma yapıyorum. 23. sıramda düz örgü olarak ilerliyorum. 24. sıramda ve 25. sıramda arttırma yapıyorum. Bu şekilde yeter uzunluğa gelene kadar 2 sıra arttırma, 1 sıra düz örgü, 2 sıra arttırma, 1 sıra düz örgü şeklinde ilerleyerek yeter uzunluğa geldiğimde tekrar çantamın üst kısmını yapmak için geliyorum. Evet, 2 sıra arttırma, 1 sıra düz örerek yeteri uzunluğa kadar geldim. Bakın baştan itibaren çantamın duvar kısmından itibaren 25 sıra tamamlamış oldum. 25. sıramın sonundayım. Artık bu noktada ipimi kesip çantamın kulp kısımlarına, ön ve arka kısımları, daha sonra da kulp kısımlarına geçiş yapacağım. Şimdi öncelikle ölçümden de bahsetmek istiyorum. Hemen buradan itibaren, tabandan itibaren ölçtüğüm zaman 21 santim uzunluğa ulaşmış oldum. Eğer siz aynı ölçülerde yapmak isterseniz, ölçünüz benimkiyle denk gelmediyse, daha küçük ya da daha büyük olduysa ona göre 1-2 sıra daha arttırabilirsiniz. Sayılarınızı da ön ve arka kısımda ona göre ayarlayabilirsiniz. Zaten bilgisini vereceğim. Şimdi bakın son yapmış oldum. Bakın işaretleyicimden önceki, yani başlangıç noktamdan bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim. Bu noktaya kadar geldim. Ben bu noktada ipimi şu şekilde biraz uzun bırakıyorum. Şöyle biraz uzun bırakıp bu noktada kesiyorum. Hemen iğnemi geçirip son olarak kapatma işlemini yapacağım. Şöyle iğneme geçirdikten hemen sonra, bakın yarım trabzanımı oluşturduktan hemen sonra burada işaretleyicimin olduğu yerden, başlangıç noktamdan işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya batmıyorum. Bakın şu kısma değil, hemen yanındakine, ilk yarım trabzanıma değil yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Daha sonra buradan hemen son yapmış olduğum yarım trabzanımı şu şekilde ortasından batarak, şuradan batarak ipimi arkaya alıyorum. Hem geçişim daha düzgün olmuş oldu, hem de son ilmeğimi de bu şekilde kapatmış oldum. Daha sonra ipimi arkasından gizleyip artık kesiyorum. Ben şuradan başlayarak ön ve arka kısımları ayırarak devam edeceğim. Bir kısmını yapacağım. Diğer kısmını hep birlikte yapmak için geleceğim. Evet, çantamın duvar kısmını tamamladıktan sonra şu şekilde ikiye bölerek iki ayrı parça hazırlamış oldum. Ön parçamı hazırladım. Arka tarafı hep birlikte hazırlayacağız. Birebir aynı şekilde olduğu için tekrar videoyu uzatmamak adına bir tarafı hazırladım. Diğer tarafta zaten birebir aynısı. Şimdi bakın nereden başlayacağız? Şurada kenarda kırmızı işaretleyicilerimiz vardı. İlk başta şurada taban bitiminden sonra 3 tane batıp, daha sonra 3 tanenin ikincisine batarak arttırmalarımızı yaparak devam ettiğimiz nokta burası. Diğer tarafta aynı şekilde bakın bu iki kenarı baz alarak ilerleyeceğiz. Şimdi hemen buradaki noktamızdan başlayalım. Öncelikle bir sıra düz olarak öreceğiz tamamını, daha sonra iki ayrı parçaya böleceğiz tekrar. Şimdi dediğim gibi tekrar anlatmak istiyorum bu noktanın neresi olduğunu. Başta bakın tabanı bitirdikten sonra 3 tane batıp arttırma yapmıştık ilk kısmımızda. Buradan ikiye bölmüştük, hatırlarsınız. Orada daha sonra ikincisine batarak arttırmalarımıza devam ettiğimiz kısmın olduğu bölüm.
Diğer tarafta aynı şekilde yine bakın ikiye bölüp 3 tane yarım trabzan yaparak başlamıştık. Daha sonra ikişer ikişer devam ederek ilerletip işaretleyicimizi çıkarmamamızı zaten belirtmiştim ki daha sonra kullanacağımız için çantayı ikiye böldüğümüz kısım, yani 60-60 olarak ayırdığımız kısım bu kısım. Hemen şimdi bakın bu noktadan şuradan başlayacağım. Bakın burada işaretleyicimin olduğu yer var. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Zincir boşluğumun olduğu yer. Bunun solundakine zaten batmıyorduk. Buraya batmadan hemen bakın ikinci yarım trabzanıma batıyorum. Bu noktadan hemen ipimi içerisinden alıp geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya tekrar batıp bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu yarım trabzan olarak sayıyorum. Bakın bir sık iğne, bir zincir yaptım. Hemen bakın yanındakine geçiyorum. Yanındaki yarım trabzanıma bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki yarım trabzanıma bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak burada işaretleyicimden bir önceki yarım trabzanıma kadar geliyorum. Zincir boşluğumun sağındaki trabzanıma kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak bakın işaretleyicimden bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim. Buraya batmadan eksiltme ile ilerleyeceğiz. Hemen bakın son yarım trabzanıma batmıyorum. Zincirimin olduğu boşluğa tığımı batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir ve bir yarım trabzan yapıyorum. Burada bu tarafta 25 tane yarım trabzanım olmuş oldu zincirimden önce. Zincirimin olduğu yere hemen işaretleyicimi takıyorum. Yarım trabzanımı yaptım. Bu kenara artık buradan itibaren saymaya başlıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim. Buraya yine batmadan hemen buradaki işaretleyicimi çıkarıp zincir boşluğuma geçiş yapıyorum. Bir yarım trabzan, bir zincir ve bir yarım trabzan oluşturuyorum. Hemen bu zincirimin olduğu boşluğa tekrar işaretleyicime takıyorum. İki zincirimin arasındaki yarım trabzanlarımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. Burada arttırma yapmadan devam ettim. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine yine bir yarım trabzan yapıyorum. Yine bu şekilde yarım trabzanlarımı yaparak zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma gelip buraya batmadan zincir boşluğumun içerisine bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Daha sonra her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak burada zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Burada yine bakın bu arada bu iki zincirimin boşluğundaki arada 29 tane yarım trabzan elde etmiş oluyorum. Yine kenar kısmından ilerlediğim zaman da 25 tane yarım trabzan elde etmiş oluyorum ve sıra sonuna kadar geliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak bakın zincirimden bir önceki yarım trabzanıma kadar gelmiş oldum. Artık burada bitireceğim. Zincir boşluğumdan sonra 25 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. Yani başta yapmış olduğum yarım trabzan sayımla eşitlenmiş oldu. Şimdi bu noktada bakın şuraya batmadan hemen 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Daha sağlam olması adına ipimi kesiyorum. Bu noktada kestim. Artık bakın buradan itibaren şu şekilde bir sıra ördükten sonra ortadan başlayarak şöyle şu ortadan başlayarak kenarlara ikiye ayıracağız. Bu tarafta olduğu gibi ikiye ayırarak üçgenleşme yaparak bu şekilde çantamızın üst kısmını hazırlamaya başlayacağız.
Evet, bakın baştan itibaren şimdi şu orta kısma işaretleyicimizi takacağız. Burayı saymıyoruz. Bakın buradan sonraki bu boşluğumuzu saymadan 25 tane yarım trabzan sayıyoruz. Neden 25 tane sayıyoruz? Bu kısımla bu kısmı eşitlememiz gerekiyor. Üçgenimiz bu şekilde çıkacak. Eşit parçada olması gerekiyor. Bu taraf 25 olduğu için benim ilmek sayım 25 olduğu için buraya da 25 tane yarım trabzan ayırdım. Eğer sizinki 23 ise 23 ayıracaksınız. 26 ise 26 ayıracaksınız. Buna göre buradaki sayıyla eşitlememiz gerekiyor ki düz bir üçgen elde edebilelim diye. Hemen bakın zincir boşluğumdan sonra 25 tane yarım trabzanımı saydım ve 25.'ye işaretleyicimi taktım. Sonda da bakın 2 ve 4 tane yarım trabzanım kalmış oldu zincir boşluğuma kadar. Şimdi burası benim çantamın orta kısmı. Buradan sonra zincir kısmından, zincir boşluğumdan sonra da yine 2 ve 4 tane sayıyorum. 5.'ye işaretleyicimi takıyorum. Bu taraftaki zincir boşluğumdan sonra bu kenarda da 25 tane yarım trabzanım kalmış oluyor. Bu tarafımda yine aynı şekilde 25 tane yarım trabzan olmuş oldu. Zaten 25 ve 25 şeklinde eşitlenmiş oluyor. Burası da 25 ve 25 şeklinde eşitlenmiş oluyor. Şimdi buradan bir üçgen çıkacağız. Daha sonra burayı tamamladıktan sonra bu kısımdan da tekrar bir üçgen çıkıp çantamızın artık alt kısmını bitirmiş olacağız. Şimdi hemen bu noktada işlemimi başlayacağım. Evet, bu kısımdan artık üçgen yapma işlemime başlayacağım. Hemen bakın başta ne yapmıştık? Bir sık iğne, bir zincir yapmıştık. Şimdi zincirimizin tepesine bakın, sık iğnemiz şurada, zincirimiz burada. Zincirimizin tepesine tığımızı battık. İpimi çekiyorum bu noktada. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi hemen bakın zincirimin tepesine bir zincirimi yaptıktan sonra burası benim bağlama zincirim. Hemen yanındaki bakın yarım trabzanımın şurada yarım trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptığım zaman üst kısma geçerken hem geçişim daha düzgün oluyor hem de eksiltmemi bu şekilde hazırlamış oluyorum. Şimdi bu noktada bakın hep önden yapmamız gerekiyor modelimizi. İp koparmamak için farklı bir teknik uygulayacağım. Buraya özellikle dikkat edin. Bu teknik bayağı işimizi kolaylaştıracak. Yoksa her sıramızda ipimizi kesmemiz gerekecek. Kesmemek adına böyle bir teknik uygulayacağız. Şimdi bir sık iğnemizi yaptık. İpimi üzerine doladım. Yanındaki bakın yarım trabzanıma geçiyorum. Buraya tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmadan önce şu şekilde bakın. İpim burada duruyor. Şöyle alıp şu şekilde ipim bu şekilde duruyor. Şuradan ipimi tutup şöyle yuvarlak yapıp tekrar göstermek istiyorum. İpim bu şekilde duruyor burada. Hemen şurada arkada kalan ipimi şöyle parmağımla diğer elimle tutup şu şekilde çeviriyorum. İpim arada kalmış oldu. Bunu arada yürüteceğim bu şekilde bakın. Şuradaki ipim kafanızı karıştırmasın. Şöyle alayım, tekrar göstereyim. Hemen bakın ipimi çektim. Kapatmadan önce parmağımda duran ipimin arkasındaki bakın şuradaki ipim, buradaki ipimi şu şekilde alıp tutuyorum. Şöyle tutup şöyle çevirip bakın arada gizledim. Şu şekilde. Tekrar göstereyim hemen. Bakın, normal örerken şu şekilde ipimi, arkadaki ipimi alıp şöyle arkadaki ipimi şu şekilde alıp bunu da şöyle çevirdikten sonra bakın şöyle duruyor. Şöyle duruyor. Şu şekilde çeviriyorsunuz sadece. Şöyle duruyor. Bu şekilde çevirip araya alıyorsunuz. Şu ipi arada yürüterek ilerleyeceğiz. Detaylı olmuştur diyorum. Bir sonraki sıralarda da zaten göreceksiniz. Nasıl olduğunu anlayacaksınız. Tekrar göstermek istiyorum yine de. Bakın şu şekilde ipim duruyor. Bakın düz kısmı burada. Şöyle alıp çeviriyorsunuz sadece. Başka hiçbir şey yapmadan bakın şu ip arada kalıyor. Arada yürüterek şu şekilde çekerek ilerleyeceğiz. Şimdi hemen tekrar bakın bu ipimi parmağıma alıyorum. Şunu arada yürüttüğümü arada bir çekerek hatırlayacağım. Hemen yanındaki bakın hepsini birlikte topluyorum. Bunu çektikten sonra hepsini birlikte toplayarak yarım trabzanımı oluşturuyorum. Bakın şu ipim şöyle duruyor.
buradan örmeye devam ediyorum. Arada çektiğim zaman altta bu şekilde ilerliyor. Biraz çekerek uzun bırakıyorum ki daha sonra çektiğim zaman toparlanma yaşayabiliyorum. O yüzden ilk başta çekmenizde biraz ip almanızda fayda var. Şimdi hemen bakın örmeye devam edeceğim. Şuradaki parça ipim de olunca biraz karışıklık oldu. Şöyle. Biraz karışık gözüküyor ama 1-2 sıra yaptıktan sonra gerçekten kolaylıyorsunuz. Eliniz alışıyor. Hemen yarım trabzanımı yaptım. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. İlk yapmış olduğum yarım trabzanımın tepesine de yerimi kaybetmemek için bir işaretleyici takıyorum. Burada bir tane yarım trabzan yaptım. İlk yapmış olduğum yarım trabzanıma işaretleyicimi taktım. Sık iğneme değil, hemen yanındaki yarım trabzanıma taktım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu arada ipim hep arada kalıyor. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Artık şuradaki fazla ipimi atacağım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde çektiğiniz zaman zaten geliyor. Bu şekilde yarım trabzanlarımı yaparak zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim. Şimdi bu noktada arttırma yapacağım. Buradan zaten eksiltme yaptığım için 2 tane eksiltme yaptığım için buradaki arttırmamı düz olarak devam etmiş oluyorum. Yani arttırma yapmamış oluyorum aslında. Kenardan eksiltme yaptığım için birbirini tamamlamış oluyor. Görüntü olarak bozulmaması adına bu şekilde devam ediyorum. Şimdi bakın hemen bu noktada zincirimden önceki yarım trabzanıma da battım ve bir yarım trabzanımı oluşturdum. Zincir boşluğuma geldim. Burada yine zincir boşluğumun içerisine de bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir ve bir yarım trabzan yapıyorum. Şimdi bu zincir boşluğuma tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen bakın. Şuradan itibaren işaretleyicimizi takmıştık ki ilk yarım trabzanımızdan itibaren saymaya başlıyoruz. Zincir boşluğumuzun olduğu yere kadar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. Bir önceki sıramda 25 vardı. Bir tane eksiltme yapmış oldum. Toplamda 24 tane yarım trabzanım oluşmuş oldu. Hemen bakın zincirimden sonra yarım trabzanımı da yaptım. İlkine batmıyorum yine. İkincisine batıyorum. Her zamanki gibi burada ilki düz olarak çıksın istediğim için hiçbir zaman batmıyorum. Hemen bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanımı birer tane yarım trabzan yaparak burada işaretleyicimden sonra 23 tane yarım trabzanım olana dek ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak bakın 23 tane yarım trabzan elde ederek zincirimden sonra 23 tane yarım trabzan elde edene kadar ilerledim. Şimdi iplerim birbirine karışıyor hemen şöyle. Sonda bakın işaretleyici takmıştım buraya. İşaretleyici taktığım yerle beraber 2 tane yarım trabzan boşluğum kalmış oldu. Burada bir eksiltme yapacağım şimdi. İpimi üzerine doluyorum. Bakın yanındaki yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Hemen buradaki işaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimin olduğu yere de batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın bir şöyle üzerine doladım. Yanındakine battım. İpimi çektim ve sonuncuya da battım. İpimi çektim. 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum bu noktada. Şimdi bakın tığım burada takılıyken bu taraftaki ipimi şöyle yavaşça çekiyorum. Şu şekilde içeriden şu kısımdaydı ipim. Bu kısımda kalmıştı. Yavaşça çekiyorum. Düzeltmeye çalışıyorum. Evet. Çektim bakın tığımdayken. Şimdi bu noktada buraya ilmeğimin içerisine bir işaretleyici takıyorum ki kaçmasın diye. Bu şekilde.
bakın ilmeğim burada kalmış oldu. Sonra dönüyorum, bakın ipimi çektiğim için ipin başlangıç noktasında olmuş oldu. Şimdi hemen çanta büyüdükçe kamerada tutması biraz zor oluyor. Şimdi hemen bu noktadan başlayacağız. Bakın şuraya atlıyoruz. İşaretleyici taktığımız yarım trabzandan başlayacağız işlemimizi yapmaya. Şimdi buradan hemen bakın işaretleyicimi çıkarıyorum. Yarım trabzanın tepesinden ve bu noktaya tığımı batıyorum. İpimi şu şekilde, bakın burada kalmıştı. Arkadan alarak ipimi içerisinden geçiriyorum. Zincir vesaire çekmeden hemen yanındaki bakın yarım trabzanıma batıp bir sık iğne yapıyorum. Burada eksiltmemi bu şekilde yapmış oldum. 2 tane bakın eksiltme yapmış oldum. Hemen yanına yarım trabzan yapacağım. 2 eksiltme yapıyorum. Burada bir arttırma yapınca bir tane eksiltme yapmış oluyorum. Şimdi bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki yarım trabzanıma batıp ipimi çekiyorum. Kapatmadan önce yine bakın şu şekilde çevirerek ipimi araya alıyorum. Şöyle biraz çekiyorum. Daha sonra ipimi araya aldım. Yine yürüteceğim ki bu ipim bu tarafta kalsın diye. Hemen yarım trabzanımı oluşturuyorum. İlk oluşturduğum yarım trabzanıma tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimden bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Evet, işaretleyicimden bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim. Buraya da batıyorum, yine bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen zincirimin olduğu boşluğa geliyorum. İşaretleyicimi çıkarıp buraya da bir yarım trabzan, bir zincir ve bir yarım trabzan yapıyorum. Burada hemen işaretleyicimi tekrar zincir boşluğuma takıyorum. Bu kenarımda şurada işaretleyici taktığım, yani ilk yarım trabzandan itibaren zincirimden bir önceki yarım trabzanına kadar, yani şu kısımda toplamda 23 tane yarım trabzan elde etmiş oluyorum. Bir öncekinde 24'tü. Bu sıramızda 23'e düşmüş oldu. Şimdi yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma yine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda bakın 1 ve 2 tane yarım trabzanın kalanı dek ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonunda bakın 2 tane yarım trabzanın kalanı dek ilerledim. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapacağım. Hemen buraya kadar 22 tane zincirimden sonra 22 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilk yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Şimdi buraya batmıyorum. Şu kısmı batmadan şu şekilde bakın işaretleyicimi biraz genişleterek ilmeğime tığımı batıp işaretleyicimi çıkarıyorum. Bu noktada şuradaki, evet, ipleri karıştırmayalım. Şuradaki ile hepsini birlikte toplayarak, bakın arka kısmı şu şekilde gözüküyor. Zaten çektiğiniz zaman en son yapmış olduğunuz örgü geliyor. Diğerini arada yürütüyoruz. Burayı eğer alırsanız ipinizi çekemezsiniz. Sıkıntı olur. O yüzden kontrol etmekte fayda var. Şimdi şuradan tığımı geçirdikten sonra bakın yine 4 tane ilmeğim oldu tığımda. Hepsini birlikte topluyorum. Bu noktada artık bakın bitirmiş oluyorum. 23 tane ilmek, 23 tane yarım trabzan elde etmiş oluyorum. Şimdi bu taraftan ipimi yine bakın şu şekilde çekiyorum. Daha sonra şöyle bir elimle düzelttikten sonra artık son düzeltmemi de yapıyorum ki toplanma olmasın diye. Hemen bakın ilmeğim burada kalmış oldu. Buraya da tekrar işaretleyicimi takıyorum ve tığımı çıkarıyorum. Burada beklemeye alıyorum. Hemen bu noktada
tekrar buradan başlayacağım işlemime. Şimdi eksiltme sıramda 3. sırama geçmiş oluyorum. Bakın 1 ve 2 tane eksiltme, şurası zaten dümdüz her tarafı yani bu kısmı ördüğümüz yerde. Buradan itibaren 2. sıramı tamamladım. 3. sırama geçiş yapıyorum. Yine bakın yarım trabzanımın olduğu yerden başlıyorum. Burada işaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimin olduğu yere, yani ilk yarım trabzanıma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın kapatmıyorum burada. Sadece ilmek çıkarmış oldum. Hemen yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Eksiltmemi burada yapmış oldum. 2 tane eksiltme yapmış olduğum sık iğnemle birlikte ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilmeğime geçiyorum. İpimi çekiyorum. Bakın burada kapatmadan önce yine şu şekilde kıvırarak ipimi araya alıyorum. Biraz şöyle uzatacağım ki ördükten sonra çekerken toplanma oluyor. Daha çok uğraşmamak adına bu noktadayken bu şekilde uzatıyorum. İpimi hepsinden birlikte çekerek ilk yarım trabzanımı oluşturuyorum. Buraya tekrar işaretleyicime takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yine bakın 3. sıramda da 2. sıramda yapmış olduğum işlemin aynısını uyguluyorum. Yani bir önceki sıramda 23 olan yarım trabzanım 23 şeklindeydi. Bu sıramda 22 şeklinde kenarda yine eksilterek devam ediyorum. 4. sırama geçiyorum. 4. sıramda da yine aynı şekilde başlayarak 21 şeklinde tamamlayarak 4. sıramda tamamlıyorum. 5. sıramda artık eksiltmelerimi 2'ye çıkaracağım. Yani her sırada birer birer eksiliyordu. 5. sıramdan sonra artık ikişer eksiltmeye başlayacağım. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Bu sıramızda ilmek sayımız ne olacak? 22'ye 22 olacak. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Geriye sardırarak tekrar izleyebilirsiniz. Birebir aynısını yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 4. sıramıza geçiyoruz. Yine orada da birebir aynı işlemleri uygulayarak 21 yarım trabzan şeklinde tamamlıyoruz. 5. sıramızın başında tekrar eksiltmelerimiz için geliyoruz. Evet, aynı işlemleri devam ettirerek birer birer eksilterek 5. sırama kadar geldim. 4. sıramın sonunda bakın şuradaki yarım trabzanımdan itibaren saydığımda 21 bu tarafta, buradan itibaren saydığımda 21 bu tarafta yarım trabzanım oluşmuş oldu. Bundan sonra artık her sıramda ikişer eksilterek 3'er tane sağda ve solda 3'er tane kalana dek devam edeceğiz. Şimdi hemen yine bakın bu noktadan başlıyorum. İlk yapmış olduğum yarım trabzanın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmadan, zincir vesaire çekmeden hemen yanındaki yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yanındakine geçiyorum. Yanındaki yarım trabzanıma da bir sık iğne yapıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapmış oldum. Bu şekilde 2 eksiltmemi burada yapmış oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum. Üzerine doladım. Yarım trabzan yapar gibi yine ipimi arada yürütmek için şu şekilde hazırlıyorum. Şöyle biraz ipimi çektikten sonra hepsini birlikte toplayarak yarım trabzanlarıma başlıyorum. İlk yarım trabzanımı yaptım. İşaretleyicimi bu noktaya takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak zincirimden bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim. Şimdi bu noktada son yarım trabzanıma da yine batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Zincir boşluğuma geliyorum. Ve buraya da bir yarım trabzan, bir zincir ve bir yarım trabzan yapıyorum. Buraya tekrar zincir boşluğuma işaretleyicimi takıyorum. Bakın yarım trabzanın olduğu yerden itibaren saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19 tane yarım trabzana ulaşmış oldum. 2 tane eksiltme yapmış oldum. Başta 2 tane sık iğne yaptığım için. Hemen yanındakine geçiyorum. Yarım trabzan yapıyorum.
Yine yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzana birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 3 tane yarım trabzanım kalana dek ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak bakın sıra sonunda 3 tane yarım trabzanım kalana dek ilerledim. Şimdi burada tekrar bir eksiltme yapıp yine 2 tane eksiltme yapmış olacağım. Bu zamana kadar 18 tane, yani zincirimden sonra 18 tane yarım trabzan oluşturmuş oldum. Hemen yanındaki yarım trabzanıma batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındaki yarım trabzanıma batıyorum, ipimi çekiyorum. Bakın 4 tane ilmeğim var. Şimdi şuradakine de işaretleyici taktığımız yere de tığımı batıyorum. Buradan işaretleyicimi çıkarıyorum. Bakın 5 tane ilmeğim oluşmuş oldu bu noktada. Hepsini birlikte bu şekilde topluyorum. Daha sonra yine ipimi içeriden çekerek sıramı tamamlamış oluyorum. 19 bu tarafta, 19 bu tarafta yarım trabzanım olmuş oldu. Hemen bu noktaya işaretleyicimi takıyorum. Şimdi tığımı çıkardıktan sonra tekrar başa geçiş yapıyorum. 6. sırama geçiş yapıyorum. Buradaki işaretleyicimi çıkarıp yarım trabzanın olduğu yerdeki işaretleyicimi çıkarıp buraya tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Yine 2 tane. Bundan sonra dediğim gibi hep 2'şer tane eksiltme yaparak devam edeceğiz. Hemen bu noktada bakın ilmeğimi çıkardım. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnem, yanındakine geçiyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Yan yana 2 tane sık iğnemi oluşturduktan sonra ipimi üzerine dolayıp ipimi çekiyorum. Yarım trabzanımı yapmadan önce şu şekilde ipimi yine arada yürüteceğim. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum ilk yarım trabzanımın tepesine yine işaretleyicimi takıyorum. Bakın 2 tane sık iğne yaptım. Yine 2 tane eksiltmemi hazırlamış oldum burada. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine her birine birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimden, yani zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Yarım trabzanlarımı yaparak zincirimden bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim. Buraya da batıyorum, yine bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen bakın zincir boşluğumun olduğu yerdeyim. Bu noktaya da bir yarım trabzan, bir zincir ve bir yarım trabzan oluşturuyorum. Zincir boşluğumun içerisine tekrar işaretleyicimi takıyorum. Burada işaretleyici taktığım, yani yapmış olduğum ilk yarım trabzanımdan itibaren 17 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. 2 tane eksiltme yapmış oldum. 5. sıramda 19'du. 6. sıramda 17'ye düşürmüş oldum. Hemen tekrar başlıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda yine 3 tane yarım trabzanım kalana dek ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak yine sıra sonunda 3 tane yarım trabzanım kalana dek ilerledim. İpimi üzerine doluyorum. İlk yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmadan 4 tane ilmeğim oldu. Şimdi burada şu şekilde buradaki işaretleyici taktığım ilmeğime de batıp işaretleyicimi çıkarıyorum. Oda tığımda toplamda 5 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Şimdi hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Yine bu tarafta da 17 tane ilmek elde etmiş oldum. Hemen burada tekrar işaretleyicimi takmadan önce ipimi çekiyorum tabi. Şu şekilde içerisinden çekerek diğer tarafıma ipimi alıyorum. Şöyle elimle düzelttikten sonra artık işaretleyicimi bu noktada takıyorum. Son kez bu sıramı da göstereyim. Eksiltmem aynı şekilde devam edecek çünkü. Hemen bakın ilk yapmış olduğum yarım trabzanımın yine tepesine geliyorum. Tığımı batıp ipimi çekiyorum. Yanındaki yarım trabzanıma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 tane yan yana sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi ipimi üzerine dolayıp yanındaki yarım trabzanıma batıp ipimi çekiyorum. Bu noktada
şöyle ipimi içeriye alıp hepsini birlikte toplayarak ilk yarım trabzanımı elde ediyorum. Buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Başta 2 tane sık iğne yaptığım için sıramda 2 tane eksiltme yapmış oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak burada zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak yine zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim. Buraya da tekrar bir yarım trabzan yapıyorum. Zincir boşluğumdan işaretleyicimi çıkarıp buraya da bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Zincir boşluğuma yine işaretleyicimi takıyorum. Bu tarafta eksiltmemle beraber zincir boşluğuma kadar olan kısım yarım trabzan, ilk yarım trabzandan itibaren toplamda 15 tane yarım trabzan elde etmiş oldum bu noktada. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Şöyle bir ipimi düzeltmem gerekecek. Yanındakine geçiyorum. Yine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her birine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda yine 3 tane yarım trabzanın kalanına dek ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak sonra bakın 3 tane yarım trabzanın kalanına dek ilerledim. Şimdi bu noktaya hemen yanındaki ilk yarım trabzanıma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Bakın en son şu işaretleyici taktığım ilmeğime de batıp işaretleyicimi çıkarıyorum. 5 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Burayı da yine zincir boşluğumdan sonra 15 tane ilmeğe tamamlamış oldum. Şimdi hemen bu noktada ipimi çekiyorum. Ve buraya işaretleyicimi takıp tığımı alıyorum. Tekrar başa geçiyorum. Şu anda 8. sıramın başındayım. Hemen ilk yapmış olduğum yarım trabzanımın tepesine batıp ipimi çekiyorum. Yanındaki yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın 2 tane eksiltmemi oluşturmuş oldum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki yarım trabzanıma geçiyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmadan önce tekrar ipimi içerisinde yürütmek için hepsini birlikte topluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. İlk yapmış olduğum yarım trabzanıma yerimi karıştırmamak için işaretleyicimi tekrar takıyorum. Yanındakine yarım trabzanımı yapıyorum. Bundan sonraki sıralarımı da bu şekilde birebir aynı şekilde devam ettiriyorum. Burada zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma yine batıp yarım trabzanımı yapıyorum. Zincir boşluğumun içerisinde bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Kalan yarım trabzanlarımı örüyorum. Sonunda 3 tane yarım trabzanım kalana dek ilerliyorum. Burada yine aynı şekilde eksiltmemi yapıyorum ve sıra başıma tekrar geliyorum. Bu şekilde her sıramda ikişer ikişer eksiltme yaparak şöyle sonda şurası 1, 2 ve 3 tane yarım trabzan. Bakın başta yine 2 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 tane yarım trabzan, bir zincir, 3 yarım trabzanım kalana dek ilerliyorum. Bu şekilde tamamladıktan sonra artık ipimi koparıyorum. Daha sonra şu son sırayı tekrar göstereceğim zaten sizlere. Ama ben o arada şu tarafı da öreceğim. Bunun sonunda göstereceğim. Şimdi bakın 5 tane kalana dek ilerletip geldiğiniz zaman zaten nasıl yapacağınızı daha sonrasında gösteriyor olacağım. Son sıramızı nasıl ilerlettiğimizi gösteriyor olacağım. Ama ondan önce şunun bilgisini de vereyim. Çünkü ben buraya da başlayıp bu tarafın sonundayken buradaki detayı vereceğim. Hava karardı. Çekim çok detaylı olmadığı için o yüzden bu tarafı yaptıktan sonra zaten birebir aynı işlem. Bu kısmı da yine uç kısmı göstereceğim. Şimdi siz ne yapacaksınız? Eksiltmelerinizi yaparak devam ettirerek sonda
bakın en son 5 tane yarım trabzan burada, 5 yarım trabzan burada kalana dek ilerleyelim. Bunu tamamladığımızda son sırayı hep birlikte yapalım. Şimdi bu arada şunun detayını da vermek istiyorum. Burayı tamamladınız. En son bitirdiniz. Geldik bu köşemize. Şuraya işaretleyici takmıştık, hatırlarsınız. Ortamızı belirledikten sonra 1, 2, 3, 4 sayıp 5. işaretleyicimizi taktık. Ve şuradan itibaren sayıp da burada yine 25.'ye işaretleyicimizi takmıştık. Bu tarafımızı da, yani buradaki kulp kısmımızı da, kulpa gelecek üçgen olacak yeri de aynı bu tarafta şöyle biraz yukarıya alayım. Bu tarafta başladığımız gibi birebir aynı şekilde devam ettiriyoruz. İpim takıldı. Yakınlaştıramıyorum. Burada nasıl başladıysak aynı şekilde başlayarak şu kısımda birinci sıramızdan itibaren aynı işlemleri, birebir aynı işlemleri uygulayarak bu tarafı da bitiriyoruz. Hiçbir farklılık yok. Bakın buradan başlıyoruz. Buradaki işlemimizden, buradaki sıramızdan başlıyoruz ve daha sonra buradan devam ederek yine burada eksiltmemizi yaparak devam ediyoruz. Yine dediğim gibi 25 tane ilmek 24'e şu ikisini toplayıp 24'e çıkarıyoruz. Daha sonra buradan devam ederek, yani dediğim gibi şurada nasıl başladıysak aynı şekilde başlayarak bu tarafta da aynı işlemi uygulayarak 24 bu tarafta, 24 bu tarafta ilk sıramızda elde ederek 4 sıra halinde birer tane eksiltip 5. sıramızda yine ikişer tane eksiltmeyle ilerleyerek bu tarafta yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını diğer üçgen kısmımızda da uyguluyoruz. Arka kısma geçiyoruz. Ben zaten yapmıştım arka kısmı. Arka kısma da yine en başta başlarken ne yapmıştık? Bir sıra dümdüz örmüştük. Arttırmaları yapmadan örmüştük. Diğer tarafta gösterdiğim gibi aynı şekilde başlayarak bir sıra halinde örüyoruz. İpimizi kesiyoruz. Daha sonra sağ tarafı yaptıktan sonra sol tarafa geçiyoruz. Yine birebir aynı işlemi uyguluyoruz. Hiçbir fark yok. Bir tanesini gösterdim. Aynısından 4 adet yapacağız. Ben videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü daha sonrasında kısmı var, kenar tığlamaları var vesaire derken video çok uzamış oluyor. Birebir aynısını yapacağınız için videoyu geriye sarıp burada birinci sıradan itibaren yapmış olduğunuz işlemin aynısını burada da başlayarak devam ediyorsunuz. Hiçbir farkımız yok. Bu şekilde ilerleterek dediğim gibi en son 5 bu tarafta, 5 bu tarafta kalanı dek ilerliyoruz ve son sıramızda birlikte yapıp artık kapatıyoruz. Evet, eksiltmelerimi yaparak 12. sıramın sonuna kadar, yani bu tarafta 5 bu tarafta 5 kalana dek ilerledim. İçime sinmedi. Bu tarafında başlangıcını tekrar göstermek istedim. Umarım ışık yeterli oluyordur. Şimdi biraz yakınlaştırıyorum hemen. Bakın burada en son yarım trabzanı, ilk yapmış olduğum yarım trabzanımı işaretleyicimi taktıktan sonra 5 tane yarım trabzan, bir zincir, 5 tane yarım trabzanım oluşmuş oldu. Şimdi tekrar ipimi içerisinden çekip ilmeğimi burada bırakmış oldum. Buradan tekrar bakın batıyorum. İpimi çekiyorum. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Hemen her yere ip dolandı gerçekten. Hemen bakın yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Artık ipimi içeride yürütmüyorum. Çünkü zaten son sıramızı yapıyoruz. İlkine yine işaretleyicimi takıyorum. Bu askı kısmını yaparken lazım olacak bize. Bunu çıkarmıyoruz. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın 1 ve 2 tane yarım trabzan yapmış oldum. Zincirimden bir öncekine de batmış oldum. Şimdi zincirimin olduğu boşluğa tığımı batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir ve aynı boşluğumun içerisine bir yarım trabzan daha yapıyorum. Yani zincirimden önce bakın 3 tane yarım trabzanım oluşmuş oldu yine. Zincirimden sonra ilkini yaptım. Yanındakine geçiyorum. İkinci yarım trabzanımı oluşturdum. Şimdi bakın sonda 3 tane ilmeğim kaldı. Yine ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilk yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Şurada işaretleyicimin olduğu ilmeğime de tığımı batıyorum. Burada işaretleyicimi çıkarıp
bu noktada hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekip burada ipimi artık kesiyorum. Makasımı bulamadım. İpimi kesiyorum. Daha sonra yan kısma geçiş yapıyorum. Evet, 2 zincirimi çekip ipimi kestikten sonra makasımı buldum. Masam o kadar karışık bir durumda ki şu anda. Hemen ipimi kestim ve artık sağ tarafımı bitirmiş oldum. Sol tarafıma başlangıç yapacağım. Başlangıcımı nereden yapacağım? Bakın. Şimdi diğer tarafta da olduğu gibi zincirimden sonra 1, 2, 3, 4. 5. işaretleyicimizi takmıştık. 5.den başlayarak bakın. Zincir boşluğum 1, 2, 3, 4. 5.'ye işaretleyicimi taktım. Bu işaretleyicimin olduğu yerden başlayarak eksiltmelerime başlayacağım hemen. İpimi ayarlıyorum. Şimdi bu noktada tığımı batıp işaretleyicimin olduğu yere işaretleyicimi çıkarıyorum. Burada ipimi çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, yanındakine bir sık iğne yapmış oldum. İpimi üzerine dolayıp yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapacağım ama ipimi yine şöyle arada yürütmeyi unutmuyorum. Şuradaki ipim hep ilk başta başlarken bu tarafta kalıyor. Şunu bir düzelteyim. Evet. İpimi hazırlayıp biraz çektikten sonra yarım trabzanımı artık kapatıyorum. İlk yapmış olduğum yarım trabzanıma yine işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine yarım trabzanlarımı yaparak burada zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak işaretleyicimden bir önceki yarım trabzanıma kadar geldim. Zincir boşluğumdan bir önceki yarım trabzanıma kadar. Hemen bu noktada ipimi üzerine dolayamadım bir türlü. Dalıyorum. Yanındaki ilk yarım trabzanıma batıp yarım trabzanımı yapıyorum. Zincir boşluğuma geldim. Bu noktaya da yine bir yarım trabzan yapıyorum. İşaretleyicimi çıkarayım şuradan. Hemen takıldı. Gerçekten aksilik üstüne oldu. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir yarım trabzan daha yapıyorum. Zincirimin olduğu yere işaretleyicimi takıyorum. Şimdi burada işaretleyicimin olduğu yerden itibaren saydığım zaman 24 tane yarım trabzan elde etmiş oluyorum. İlk yarım trabzanımdan itibaren zincirimden bir önceki yarım trabzanıma kadar bu şekilde 24 tane yarım trabzan elde etmiş oldum. Daha sonra her bir yarım trabzanıma birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonunda 2 tane yarım trabzanım kalana dek ilerliyorum. Evet, yarım trabzanlarımı yaparak sıra sonunda bakın 2 tane yarım trabzanım kalana dek ilerledim. Şimdi bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilk yarım trabzanıma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak eksiltmemi yapıyorum. Şimdi hemen baştan ipimi şu şekilde bakın. Çok büzülüyor. Daha sonra düzelteceğim. Şuraya takılmış. Çekerek daha sonra da şu şekilde elimle düzelterek işlemi tamamlıyorum. Hemen bu noktada şuraya son ilmeğimin olduğu yere işaretleyicimi takıyorum. Bakın yan taraftaki işlemle birebir aynısını uygulamış oldum ilk sıramda. İkinci sıramda da yine aynı şekilde bütün sıralarım aynı şekilde devam ediyor. Yine ikinci sıramı başlangıcında göstermek istiyorum. Bundan sonra da aynı işlemlere devam ederek diğer parçamızı, diğer üçgen kısmımızı yaptığımız gibi birebir aynı şekilde ilerleterek devam edeceksiniz. Şimdi yarım trabzanımın olduğu yere, ilk yarım trabzanın olduğu yere tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum.
Yanındaki bakın bir sık iğne yaptıktan sonra burada birer tane eksiltme yaptığımız için hemen yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzana çeviriyorum. Şimdi bu noktada şöyle ipimi içten geçirerek yine yürütüyorum. Yarım trabzanımı oluşturdum. İlk yapmış olduğum yarım trabzanıma yine işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine her birine birer tane yarım trabzan yaparak işaretleyicimden bir öncekine geliyorum. Batıyorum, bir yarım trabzan yapıyorum. Zincir boşluğumun içerisine bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzan yapıyorum. Yine sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana dek ilerliyorum. Yine aynı şekilde eksiltmelerimi yapıyorum. Aynı şekilde devam ettirerek dediğim gibi bu sağ tarafımda, sağ parçamda yapmış olduğum işlemin birebir aynısını uygulayarak sonda 3 bu tarafta 3 sağ tarafta 3 sol tarafta arada bir zincirim kalana dek ilerleterek artık tamamlayıp çantamı bitiriyorum. 4 parçası da aynı şekilde oluyor. Öncelikle 2'ye bölüyorsunuz. 2'ye böldüğümüzde bir sıra düz olarak gidiyoruz. İki tarafı da aynı şekilde. Daha sonra 4'e ayırarak 4 üçgen parça elde ediyoruz üst kısmımızda. Artık burayı da tamamladıktan sonra askı kısmımıza ve kenar tığlamalarımıza başlayabiliriz. Bu şekilde tamamlayalım. Sonda dediğim gibi 3 sağda 3 solda kalana dek ilerletelim. Bunu 4 parça halinde hazırlayalım ve artık diğer işlemlerimiz için gelelim. Evet, üçgenlerimi de tamamladım ve artık çantamın duvar kısmını bitirmiş oldum. Son olarak kenar kısımlarına sık iğne tığlaması yapacağım. Bu şekilde bakın şuradan başlayarak ilerleyeceğim. Şu kenarımızdan başlayacağız. Burası orta kısmımız. Burada boşluk bıraktığımız yer orta kısmımız. Buralarda kenar kısımlarına gelecek. Şu tarafımızdan tığlamamıza başlayalım. Evet, şu kenardan tığlamamıza başlayacağız. Bakın köşe kısmımızın burası olduğunu söylemiştim. Kenarda kalmasını istiyorum başlangıç noktamın. O yüzden bu taraftan tığlamama başlayacağım. Yine ipimi bakın 2 kat yaptım. Hemen bu noktada şurada zincir olan boşluğum vardı. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Boşluğumun içerisine bir tane zincir yapıyorum. Daha sonra yanındaki tam şu kısma batmadan, şuradaki yine yarım trabzanıma batmadan, şöyle net gözüküyor mu? Buraya batmadan hemen yanındaki bakın. Şöyle üst kısma geçtiğim yere direkt batarak ilerleyeceğim. Ben şurada boşluğumu batarsam daha düzgün gözükecek. Tam ortasından batarak bakın şu şekilde tam orta kısmından batarak ipimi çekiyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi başlangıç noktamı tekrar belirlemek için şuraya bir tane sık iğne işaretleyici takıyorum sık iğnemin başına. Hemen bakın şuradaki yanındaki ilk zincirimin olduğu yere bakın, bir sık iğne bir zincirle çıkmıştık. Buraya da tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın yanındakine geçiyorum. Şurada tam ortasına batarak ilerliyorum. Bakın tam zaten sık iğnemin olduğu yer şurası. Sık iğnemin tepesine batıyorum. Şöyle net gözüküyor mu? Şu şekilde bakın. Şuradaki boşluğumu batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra geçiyorum bakın tam şurada ikisinin birleşim noktasına batıyorum. Şöyle şu kısma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın yine sık iğnem var şurada yan şekilde duruyor zaten. Şurada görüyorsunuz. Buraya da tığımı batıyorum. Şöyle bir ipimi alayım. Ve ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki bakın kesişim noktası ikisinin şu şekilde duruyor. Buraya da tığımı batıyorum. Ve buraya da bir sık iğne yapıyorum artık. İpimi yürütmeyi bırakacağım. Hemen bakın sık iğnemin olduğu yere geldim. Buraya da batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın kesişim noktası şurada bir boşluğum var zaten. Buraya da batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın yanındakine geçiyorum.
ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Kesişim noktası, ikisinin birleşim noktasına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sık iğnemin olduğu yere geldim. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Bundan sonra ikişer ikişer eksilterek gitmiştik. 2 tane yan yana sık iğnem var. Bakın burada da. Burada da aynı şekilde hemen yanındakine de batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki bakın boşluğuma batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemin tepesine batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğime, boşluğuma birer tane sık iğne yaparak buradan köşeme geliyorum. Buraya da yine bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Askı başlayacağız çünkü buradan. Çantamızın sapını yapacağımız için yerimiz belli olsun. Karıştırmayalım diye buraya tekrar işaretleyicimizi takıyoruz. Her birine birer tane sık iğne yaparak köşe kısmımıza kadar geliyoruz. Sık iğnelerimi yaparak bakın zincir boşluğumun olduğu yere kadar geldim. Burayı da göstermek istedim. Şimdi buraya da kasma yapmaması için en son yarım trabzanıma battım. Sık iğnemi yaptım. Zincir boşluğuma da tığımı batıyorum. Ve bu noktaya da bir sık iğne yapıyorum. Yarım trabzanıma hemen bakın zincirimin solundaki yarım trabzanıma batıp oraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki yine yarım trabzanıma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın son olarak eksiltme yaptığım yarım trabzanımın tepesine de tığımı batıp sık iğnemi oluşturuyorum. Bu kısmını da bitirmiş oldum. Hemen buradan yan tarafa dönerek ilerleyeceğim. Hemen bu noktaya bakın. Şurada bir boşluğum var. Buraya battığımız zaman ortada bir açıklık oluyor. O yüzden şu şekilde tam ortadan şöyle şuradan batarak ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın daha sonra şuradan batarak ilerlersem daha düzgün duracak. Şu şekilde bakın yandan alarak şu şekilde yandan alarak arkaya bakın battım. Şöyle ipimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bakın görüntüm daha düzgün oluşmuş oldu. Eğer direkt ortadan batarsanız bu iki ip ayrılacak ve çirkin bir görüntü olacak. O yüzden şu şekilde bakın yandan batmanız daha doğru olacak. Hemen bakın şuradaki boşluğuma batıyorum. Tam birleşim noktasına. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Ovalleşme oldu zaten. Hemen yanındaki bakın yine birleştirdiğim kısım şu şekilde batarak arkaya şöyle biraz zorluyor buralar ama daha düzgün bir görüntü olmasını istediğimiz için bu şekilde yapmamız daha sağlıklı olacak. Evet. Hemen arkaya aldım. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın yanındaki boşluğuma şu kısma şuraya batacağım. Ve bir sık iğne yapıyorum. Şurada bir boşluk oluştu. Düzeltmem gerekecek. Şöyle şurada ipim kalmış çünkü. Evet. Hemen ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Hemen yine bakın boşluğuma geldim. Şuraya da batabilirsiniz bu arada. Tamamen kasmasıyla alakalı. Yani ilmek sayımızın kenarlarda bir önemi yok. Eğer boşluk oluşacaksa bir ya da iki batarak ilerleyebilirsiniz burada. Bakacağım, deneyeceğim şimdi. Şöyle yandan batarak arkaya doğru alıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın boşluk oluşmadığı için ortaya batmama gerek kalmadı. Hemen bakın şu araya batacağım şimdi. Şuradaki bakın son ilmeğimi almıyorum zaten. İkisini birlikte aldığım için sonuncuya da batıp şöyle yandan batarak arkaya doğru çıkarak bakın arkadan ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Gayet düzgün gözüküyor. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Kasmaya başladı çünkü aralarda yine birer ikişer batacağım. Şu şekilde hemen yandan iki tanesini alıp
arkaya doğru çıkıyorum ortadan ve bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bakın sonuncu, buna da batıp arkaya geçiyorum. Bakın ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şuradaki boşluğuma da batacağım şimdi. Bir sık iğne de buraya yapıyorum. Şimdi şurada boşluk oluştu ama şurayı yaptığımız zaman o boşluk çekip kapanacak. Hemen ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Hemen bakın sonuncuya da batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu taraftaki sık iğne tığlamamı da bu şekilde yapıp köşe kısmına kadar ilerliyorum. Evet, kenardaki sık iğnelerimi yaparak da köşe kısmıma son trabzanımın birleştirdiğim noktanın olduğu yere kadar geldim. Şimdi son olarak şu ikisinin birleşim noktasına battıktan sonra şuradan hemen bakın şöyle şuraya almadan şuradan bir ilmek çıkarıp sık iğnemi yapıyorum. Şimdi şu kısma geleceğiz. Buraya yarım trabzanlar oluşturacağız. Çeviriyorum biraz şöyle. Bakın dibindeki batmış olduğum yere batmıyorum. Şu kısma batmadan ipimi üzerine doluyorum. Hemen buraya batmadan yanındakine batıyorum. İpimi çekip bir boşluk oluştu. Yarım trabzan yaptığım zaman şurayı toplamak istedim. Şimdi o zaman şöyle yapalım. İpimi üzerine doluyorum. Bu boşluğuma batıp bakın buradaki ilk yarım trabzanıma batıyorum. İpimi çekiyorum. Yanındakine de batıyorum. İpimi çekiyorum. Hepsini birlikte toplayarak bir yarım trabzan oluşturuyorum. Daha düzgün bir görüntü oluşmuş oldu. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bakın zincirimden bir önceki yarım trabzanım. Buraya da bir yarım trabzan yapıyorum. Zincir boşluğumun olduğu yerdeyim. Bu noktaya da hemen bir yarım trabzan yapıyorum. Hatta buraya sık iğne yapsak daha düzgün durur diye düşünüyorum. En azından bir üçgenleşme olur. Hemen bakın yarım trabzanımı yaptım. Zincir boşluğumun içerisine de tığımı batıp sık iğnemi yapıyorum. Ben de sizinle birlikte yapıyorum. O şekilde karar veriyorum aslında. Nasıl durduğuna bakarak. Hemen ipimi üzerine doladım. Bakın sık iğnemi yaptıktan sonra ilk yarım trabzanıma tığımı batırıyorum. Zincirimden sonraki yarım trabzanım. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bakın burada da son bir yarım trabzanım ve şuradaki birleşim noktam kaldı. Buraya batıyorum. İpimi üzerine doladıktan sonra bir yanındakine batıyorum. İpimi çekip bakın 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Görüntüm bu şekilde oluşmuş oldu. Hemen bakın burada şuna batmadan ben ikinci bakın sık iğnem. Şurada bir sık iğnem var. Şurası zincir boşluğumdu zaten. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne oluşturuyorum. Şöyle düzelteyim bunu. Biraz çekmem gerekecek. Evet. Hemen burayı biraz sıkı yapmalıyım. Hatta şöyle ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde. Çok sıkı yapmanız gerekiyor yoksa boşluk oluşuyor o kısımda. Hemen bakın ikisinin birleşim noktasına yine batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemin olduğu yerdeyim. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Birleşim noktasına bir sık iğne yapıyorum. Yani bu köşemde de başlangıçta yapmış olduğum işlemlerin aynısını devam ettirerek diğer işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Buraya da yine sık iğnelerimi yapıyorum. Dönüyorum. Zincir boşluğumu unutmadan buraya da sık iğnemi yapıyorum. Dönüyorum. Her birine yine aynı şekilde bakın diğer tarafta da şu kısımda uygulamış olduğum işlemin aynısını uygulayarak sık iğnelerimi oluşturuyorum ve çanta artık büyüdüğü için sığdıramıyorum. Şu köşe noktama kadar geliyorum.
Evet, köşe kısmına kadar geldim. Son olarak bakın yarım trabzanın tepesine de batmış oldum. Son sıramın olduğu yerdeyim. Şimdi hemen bu noktada şöyle yine yarım trabzanın içerisinden batarak ipimi çekiyorum. Ve bir sık iğne oluşturuyorum. Hemen bu noktada burada şu kısmı da batıyorum. Şuraya batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın yarım trabzanımın olduğu yerdeyim. Buraya batmadan direkt bakın buradaki yarım trabzanıma batmadan ortaya batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne oluşturuyorum. Şimdi bu noktada işaretleyicimi çıkarıyorum artık. Şuradan aşağıya doğru ineceğiz. Kenar kısmımızı sık iğne yapacağız. Şimdi burası biraz karışık olacak. Ben de ilk defa yapıyorum, inşallah güzel bir sonuç alacağız. Şimdi hemen bakın sık iğnemi yaptım en son. Bu noktada şuradaki bakın bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzanımız vardı. Buradaki yarım trabzanlara batarak ilerleyeceğiz. Yani zincirimizden sonraki yarım trabzanlarımız. Burası düz duruyordu. Arttırmaları hep sağdakinden yapıyorduk. Düz durana batarak ilerleyerek sık iğnelerimizi yapacağız. Şimdi hemen döndüm. Şuradan bakın yarım trabzanımın arkasından batarak şu ipimi de arada yürüteceğim. Bir kaydırma yapıyorum öncelikle. Şimdi bu noktaya bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir sık iğne yapıyorum. Evet, sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın şöyle biraz daha düzelteyim. Şuradaki ip biraz görüş açısını engelliyor ama sık iğnemi yaptım. Hemen bakın altta yine zincir boşluğum belirgin şekilde duruyor zaten. Bunun hep solundakine, yani şöyle şu hizada batarak aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğne oluşturmuş oldum. Şimdi şuraya bakıyorum, acaba sık iğne ile mi inseydik dedim ama yok, kaydırmayla daha düzgün duruyor. Şimdi evet 2 tane sık iğnemi yaptım. Artık şu ipimi yürütmeyi bırakacağım. Hemen bakın yine alttaki zincir boşluğumun solundaki hep aynı hizadan batarak bakın arkasından şu şekilde dolayarak ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın yine bitirmiş oldum yarım trabzanımı. Hemen alttakini geçiyorum. Bakın yine arkasından dolayarak bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen alttakine geçiyorum yine. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğne yapmış oldum bakın. Kenarı bu şekilde kıvırmış oluyorum. Şöyle düzelterek ilerleyeceğim. Bakın zincir boşluğumun yine bakın alttakine geldim. Hemen bir sık iğne ve aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın yine alttaki bakın zincir boşluğumun solundakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Zincir boşluğum burada kalıyor yani. Ve aynı boşluğumun içerisine bir sık iğne daha yapıyorum. 2'şer tane sık iğne yapıyorum böyle her birine. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak aşağı kısma kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak bakın köşede son bir sıram kalana dek ilerledim. Burada hatırlarsanız 3 tane batmıştık. İkinciye arttırmalarımızı yaparak devam etmiştik. Şimdi bakın 3 tane 1, 2 ve 3. Bunun yine ikincisine batıyoruz. İkincisinin yine arka kanadından şöyle arka boşluğundan batarak bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın görüntüm bu şekilde oluşmaya başladı. Hemen bu noktada şöyle dönerek ilerleyeceğim. Bakın burada
arka kanatlara batarak bir sıra çıkmıştık. Burada daha sonra tığlayacağım söylemiştim zaten. Pardon. Buradan ilerleyerek şu kanatlara, yani tabanımın şuradaki kanatlarına batarak şöyle, şuradaki kanatlarına batarak sık iğnelerimi yaparak tüm etrafını tabanımın ilerleterek gideceğim. Şimdi bakın 2 tane sık iğnemi yaptım. Sık iğnemin olduğu hizadaki bakın şurada üçünü birlikte battığım arka kanadıma, şöyle şuradaki arka kanadıma da tığımı batıp ipimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Taban arka kısma gelecek, diğer kısım ön kısma gelecek şekilde, yani şu şekilde ilerlemiyorsunuz. Şu taraftan değil de bu taraftan ilerleyerek sık iğnelerimizi yapacağız. Hemen bakın ilkine yaptım. İkincisine bakın, arka kanatları zaten dış kısımda duruyor. Şöyle şuralara, şöyle şu kısımlara batarak ilerleyeceğiz. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bir sık iğne yapıyorum. Bakın hep arka kanatlara şu şekilde. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tabanımın tüm etrafını çevreleyerek bu bitişime kadar ilerliyorum. Tüm tabanın etrafına sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın son bir ilmeğime de batmış oldum ve kapattım. İpimi bu noktada koparmak istemiyorum. Son olarak ters sık iğne yapacağız. Bütün yapmış olduğumuz sık iğnelere. Bu kısmı burada yapmak istiyorum. Daha sonra üst kısmı gideceğim. İpimi koparmadan burayı da bitirmek istiyorum. Şimdi hemen bu noktadan bakın son sık iğnemi de yaptıktan sonra ilk yapmış olduğum bakın sık iğne şuradakine, şuraya dönerek bir tane sık iğne yapmıştık başlangıç noktasına. Buraya tığımı batıyorum, şuraya bir tane kaydırma yapıyorum, bir zincir çekiyorum ve bu noktada artık 3 milim tığıma geçip ipimin bir tanesiyle ilerleyeceğim. Diğerini arada biraz gizledikten, yürüttükten sonra koparacağım. Hemen bakın 1'e düşürdüm ve 3 milim tığa geçiş yaptım kenar tığlamalarım için. Siz aynı tığ numarasıyla da devam edebilirsiniz ama alt kısımlara batarak ilerleyeceğim için bir numara küçük kullanmak daha kolay oluyor ve ipimi de incelttiğim için daha iyi olacak diye düşünüyorum. Hemen bakın zincirimi çektikten sonra bakın geriye giderek ters sık iğne yapacağız. Geriye giderek bakın şu noktaya, sık iğnelerimizin bitişine, tam şu kısımlara, tam bitişlerine, şu boşluklarımıza batarak ilerleyeceğiz. Şöyle batarak ilerleyeceğiz. Geriye doğru gideceğiz. Örgümüzü hiç çevirmiyoruz. Olduğumuz yerden şunu da sıkılayım yine. Hemen bakın bir önceki sık iğnemin altına batıyorum. İpimi de arada yürüteceğim ve ipimi çekip bakın şöyle geriye doğru battım. İpimi çektim. Bir sık iğne yaptım. Hemen bakın yine geridekine batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Geridekine batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Bakın, bir geridekine batıyorum, yine alt kanatlarına, alt boşluklarına bir sık iğne yapıyorum. Siz 2 katla da devam edebilirsiniz. Ben bir denedim ama çok kaba durdu. O yüzden tek kata indirdim. Bu şekilde daha düzgün, daha tok durduğunu düşünüyorum. Zaten alt kanatlara battığımız için de toplu duruyor. Bu şekilde bir kat ilerlemeniz daha iyi olacaktır. Hemen bakın geridekine yine batıyorum. Alt boşluğuna ve bir sık iğne yapıyorum. Yani dolama tekniğiyle ters sık iğne yapıyorum. Hemen bakın yanındakine altından boşluktan batarak sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine bakın ipimi çekiyorum.
sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekip 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 sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki bakın boşluğuma batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma geriye doğru ilerleyerek bakın şuradaki alttaki boşluklara batarak, şu boşluklara tam sık iğnelerimizin bitimine batarak ters sık iğnelerimizi dolama tekniğiyle yaparak başladığımız noktaya kadar geliyoruz. Ters sık iğnelerimi de yaparak başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi burada bakın son olarak şurada ilk batmış olduğum ve zincir yaptığım sık iğnem var. Buraya da yine batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bakın şuranın ters tığlamasını da yapacağım. Üst kısmına sık iğne yapmaya başlayacağım. Şimdi buradan da yukarıya doğru çıkalım. Daha sonra buradan sık iğne olarak devam edelim. Şimdi yine bakın düz yönündeyim. Bakın sık iğnelerimin düz olduğu taraftayım. Diğer taraftan değil, bu taraftan yaparak yine ilerleyeceğim. Yine dolama tekniğiyle sık iğnelerimi yapacağım. Hemen bakın buradaki sık iğnemin şurada 2 tane battığımız sık iğnemiz vardı. Yarım trabzanlarımıza batarak ilerledik. Oradaki boşluklarımıza batıyoruz yine. Burası biraz daha zorluyor. Bir sık iğne yapıyorum ters dolama tekniğiyle. Hemen bakın bir tane buraya battım boşluğuna. Şimdi bir de yanındaki sık iğneme batacağım. Buraya batıyorum. İpimi çekip bakın sık iğnemi yapıyorum. Şimdi yine bakın altına batıyorum. Arkadan burayı daha sıkı yaptığımız için daha zor oluyor. Evet, ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bakın yanındaki şimdi sık iğneme batıyorum. Bir üstten bir alttan batarak yapıyorum yani buradaki işlemimi. Hemen bakın yine üstten battıktan sonra alttan batarak şöyle alttan batarak arka kısımdan çıkıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin tepesine batıyorum bu sefer. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bakın alttan batıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındakinin tepesine batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Alttan batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındakinin tepesine batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yanlışlıkla dolaştırdım. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine yine alttan batıyorum. Bir yere taktım. Alttan batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yanındakinin tepesine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde gözüküyor. Yanındakine alttan batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Tepesine batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine alttan batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bakın şuradakinin tepesine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bir alttan bir üstten dolama tekniğiyle köşe kısmına kadar ilerliyorum. Ters sık iğne tekniğiyle bir alttan bir üstten batarak başlangıç noktama kadar geldim. Bakın son olarak bu noktada alttan battım. Şuradaki bakın sık iğneme de şu kısma da şuradaki boşluğuma da yine batıp ilerleyeceğim. Hemen bu noktaya da batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra örgümü şu şekilde çeviriyorum. Bakın kenar kısmında buraları sık iğne tığlaması yapmamıştık. Yine sık iğne ile geçeceğiz aynı şekilde. Şimdi bu noktada ipimi tığımı 3,5 milime çıkarıp ipimi bir kat diyemedim. Bir kat daha ekliyorum. Hemen bakın şu şekilde ipimi içerisine şöyle koyarak yerleştirerek ikinci katıma başlayacağım. Hemen bu noktada şuradaki bakın ilk boşluğuma tığımı batıyorum. Şuradaki boşluğuma tığımı batıyorum. İkisini birlikte ipimin çekerek bir tane sık iğne oluşturuyorum. Şöyle. Hemen
Şunu biraz küçültmem gerekecek. Büyük kaldı. Evet, hemen şu noktaya tekrar batıp şöyle ilkini alırken biraz zorlanıyorsunuz ama sonra evet bakın ilk sık iğnemi yapmış oldum. Hemen bakın yanındaki ilk sık iğneme yandan battım. İlk sık iğneme batıyorum. Şu ipimi de arada yürütüyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın şuradaki boşluğuma batıyorum. Yanındaki boşluğuma, zincir boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın yine sık iğnemin olduğu yerdeyim. Buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın birleşim noktasındayım. Buraya batıp bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki bakın birleşim noktasındayım. Buraya da batıp bir sık iğne yapıyorum. Ben sık iğnemin olduğu boşluğun olduğu yerdeyim. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın birleşim noktasının olduğu yerdeyim. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak yine köşeme kadar ilerliyorum. Burada da her birine birer tane sık iğne yapıp dönüp daha sonra sık iğnelerimi yapıyorum. Orta kısımda yine yani diğer tarafımdan birebir aynı işlemi uyguluyorum. Yarım trabzanlarla devam ediyorum. Zincir boşluğumun içerisine sık iğne yapıyorum. Bu tarafta yapmış olduğum işlemin aynısını diğer tarafımda da uygulayarak şuradaki köşe boşluğumun olduğu yere kadar, yani başladığım yere kadar, ilk başta sık iğne tığlamasına başladığım yere kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak başladığım noktaya kadar geldim. Son olarak yarım trabzanın içerisine de batarak sık iğnemi yaptım. Şimdi bu noktada bakın şuradaki yarım trabzanımın tepesine de tığımı batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra buradaki işaretleyicimi çıkarıp başlangıç noktamdan işaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimin olduğu yere de batıp bir kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. İpimi bu noktada artık kesiyorum. Çünkü burada yine sık iğne tığlaması yapacağız ama bu taraftan gelirsek şu ön kısmımız terste kalacak. O yüzden alttan başlayarak sık iğne gideceğim kenar kısımlarına. O yüzden ipimizi bu noktada koparıyoruz. Şimdi hemen ipimi tekrar alayım. Diğer ucunu bulamadım. Evet. Bunu da aldım. Pardon. Bugün böyle bir boğazımda bir şey var da çözemedim. İnşallah hasta olmayacağımdır artık. Ankara'nın soğuğu bir türlü bitmedi çünkü maalesef. Şimdi evet bakın buradan kopardım ipimi. Şu alt kısımdan başlayacağız. Burası tam köşe kısmımızdı. Buradan sık iğnelerimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi öncelikle yerimizi bir belirleyelim. Şurası bizim başlangıç noktamız. Şurada bakın en dipte 3 tane batmış olduğumuz sık iğne vardı. Bunun ikincisine batıyorum arkasından. Şimdi ikisinin arasındaki boşluktan batarak şöyle, burası bayağı sıkı olmuş, bayağı zorlayacak beni. Evet, şuradan hemen şöyle batarak ipimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hatta şuradan batsak daha iyi olacak. Boşluk oluşmaz en azından. Şuradaki bakın. Şuradan ipimi şöyle. Burası daha mı zor olacak? Daha zor olacak. Ama bir yerde birleştirmemiz gerekiyor. Evet. Buradan ipimi battım. Şöyle içerisinden geçirdim. Daha şöyle şu taraftan batarsam evet. Şöyle içerisinden geçirdim. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle. Buradan olmayacak arkadaşlar. Hiç zorlamaya gerek yok. En son bağlarken orayı birleştiririz artık. Yoksa daha kötü olacak. Şimdi hemen tekrar yerimi bulayım. Evet bakın şurası 3 tane yarım trabzanımın ikincisine tığımı batıyorum. İpimi hemen aradan şöyle
geçirip bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen bakın şuradan yerimi bularak ilerleteceğim. Yeri bularak bakın şurada bir yarım trabzan, bir zincir, bir yarım trabzanım vardı. İlkine batıyorum. Yani düz olarak çıkanı, arttırma yaptığım kısma değil, düz olarak çıkan kısma batarak şimdi sık iğnelerimi yapacağım. Şuradakine bakın şurada. Buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğun içerisine tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen bakın üstündekine geçiyorum. Şöyle şu kısma batacağım. Yine zincirimin solundaki bu sefer. Evet, hep solundakine batıyorduk zaten. Solundakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum. 2'şer tane batarak ilerliyorum. Önemli olan nokta bu, zaten diğerinin birebir aynısı. Önemli olan nokta alt kısımdan başlamakta. Bu şekilde yine boşluklarıma, zincir boşluklarıma bakın, kaydırmamaya özen gösterin. Dikkat yani kontrol ederek ilerlerseniz daha sonra bakın mesela burada buraya battık ama bir sonrakinde bir üste yana kaydırırsak bütün çantanın formu bozulur. O yüzden doğru yere battığınızdan emin olmanız gerekiyor. Bu kısmı biraz önemli. Hemen bakın üstündekine geçiyorum. Şöyle şu ipi artık gizlemeyi bırakacağım çünkü çok zorlamaya başladı. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Yani ben yapıyorum ama size göstermek için ekstra bir çaba harcıyorum. O yüzden şuradaki ip artık fazla olmaya başladı. Hemen sık iğnemi yaptım. 2 tane sık iğnemi yaptım boşluğuma, bir üsttekine çıkıyorum. Bakın yine doğru olduğundan emin olarak ilerliyorum. Çantam oval olarak ilerlediği için şu şekilde dönüyor örerken. O yüzden özellikle dikkat edin lütfen. Daha sonradan sıkıntı yaşamayın. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak başladığım noktaya kadar, yani şuradaki son yarım trabzanın olduğu yere kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak köşe kısmına kadar geldim. Şimdi bu noktada hemen bakın son yarım trabzanıma da battıktan sonra şurada boşluk oluşmaması için şuradaki sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıp bir zincir çekiyorum. Artık ipimi yine teke düşüreceğim. Hemen şunu arada şöyle gizleyelim. 3 milim tığıma geçiş yapıyorum. Yine tığlamayla ilerleyeceğiz. Hemen bakın zincirimi çektim. İlk sık iğneme batıyorum. Şöyle ipimi de arada yürüteceğim. İlk sık iğneme batıyorum geriye doğru. Bir ters sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum yine. Bakın. Ters sık iğne yapıyorum. Yanındakinin altındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakinin üstündekine batıyorum. Ters sık iğne yapıyorum. Yanındakinin yine altındakine batıyorum. Altına batarak ters sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine üstüne batıyorum. Ters sık iğne yapıyorum. Yanındakinin yine altındakine batarak ters sık iğne yapıyorum. Yanındakinin üstüne batarak ters sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her birine bakın dolama tekniğiyle ilerleyerek köşedeki son sık iğnemin olduğu yere kadar geliyorum. Ters sık iğnelerimi yaparak köşe kısmına kadar geldim. Sonuncuya da battım ve daha sonra şu kısımdan ortadan batarak ipimi çekiyorum ve bir iki zincir çekip bu noktada ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum.
aralarda gizleyerek yürüteceğim. Daha sonra da koparacağım. Bu şekilde birleşimini de sağlıyorum. Ve kenar tığlamamı da tamamlamış oluyorum. Şimdi artık yan kısımları da bitirdiğimize göre, sık iğnelerimizi de yaptığımıza göre artık üst kısmının kenar tığlamalarına başlayacağız. Ters sık iğne ile devam ederek yine şuradaki görüntüyü elde edeceğiz. Bu şekilde başlayarak ilerleyelim. Yine 3 milim tığımızla tek kat ipimizle devam ediyoruz. Köşe kısmıma geldim. Bakın bitişimin olduğu yere düz tarafından başlayarak ilerleyerek tığlamamı yapacağım. Şimdi öncelikle ilerlememi yapmadan önce bakın şurada bir işaretleyicim vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7.'ye bir işaretleyici daha takıyorum. Şu şekilde. Bunu askı için ayıracağız. Hatta şöyle bir yana kaydırabiliriz ki daha mı düz duracak acaba? 2, 4, 6 ve 7. Evet, birer yana kaydırırsak şöyle daha düzgün bir tam tepede olmuş olacak. Şimdi biraz sağa doğru kaymış gibi oldu. Bunu alıyorum. Bir yana kaydırıyorum. Daha sonra arada 7 tane sık iğne sayıp 7.'ye tekrar işaretleyicimi takıyorum. Şimdi ipimi aldım. Tek kat olarak yine başlayacağım. Hemen şu taraftan köşemden şöyle aradan boşluktan tığımı geçirerek ipimi şöyle içerisinden çekiyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Şu ipimi de arada yürüteceğim. Dibindeki ilk sık iğneme ters olarak batıyorum. İpimi çekip bir tığlama yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Hep tepesine batarak ilerleyeceğiz. Burada yanındakine batıyorum. Ters sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Ters sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Şöyle ters sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine batıyorum, tepesine ters sık iğnemi yapıyorum. Yanındakinin tepesine batıyorum, ters sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine batıyorum, ters sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine batıyorum, ters sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde ters sık iğnelerimi yaparak burada işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, ters sık iğnelerimi yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Şöyle. Hemen yanındakine geçiyorum. Yine tersten kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine tersten kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bakın. Kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi koparmamak için yapıyorum bunu. Kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Son işaretleyicimin olduğu yere geldim. Kaydırmamı yapıyorum. Şimdi artık bu noktadan sonra artık işaretleyici takmamıza gerek kalmadı. Zaten yeri gayet belirgin oldu. Hemen yanındakine geçiyorum. Tığımı batıp ipimi çekiyorum. Ay, ipim takıldı. Nereye takıldığı ile ilgili hiçbir fikrim yok. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum. Ve çok çevirerek almışım sanırım. Yine yapamadım. İpimi çekiyorum. Ve Allah Allah, şaka gibi ya, yapamadım. Yani şöyle, hayret bir şey gerçekten. Şöyle alayım. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Kaydırma tekniğiyle yine sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Kaydırma tekniğiyle yine sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ters şekilde sık iğnelerimi yaparak buradaki tüm sık iğnelerimi yine ters şekilde sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra burada ne demiştim? 7 tane sayıyorum. Bir yana kaydırabilirsiniz. Ortalığı ayarlamaya göre şöyle bakalım. 2, 4, 6 ve 7.
Burayı da evet kaydırmamız gerekecek. Hemen şuraya taktım 8. Şunu da tekrar bu tarafa doğru aldım. Tam ortalı olmuş olacak. Bu şekilde yaptığımda tam tepeye gelmiş olacak. Diğer türlü biraz yana kayıyor. Daha sonra her birine yine burada kaydırmalarla devam ediyoruz. İşaretleyicimizin olduğu yer bittikten sonra yine ters sık iğnelerle ilerleyerek köşeden buradan devam ederek yine aynı şekilde diğer köşemizde de 7 taneyi ayırıyoruz. Bu şekilde hatta şuradan belirleyebilirsiniz onu. Yani ortalayarak ayarlayabilirsiniz. Kaydırmayla devam edip daha sonra ters sık iğne ile ilerleyerek yine orta kısımda da ters sık iğne ile devam ederek burada yine 7 taneyi ayırıp kaydırma yapıyoruz. Askı kısmımız için daha sonra yine ters sık iğnelerle devam ederek bu köşemizde artık bitiriyoruz. Daha sonra da askı kısmına geçiş yapıyoruz. Evet, çantamın üst kısmının tığlamalarını da tamamladım. Artık çantamın alt kısmı tamamlanmış oldu. Şimdi artık askı yapımına başlayabiliriz. Evet, askı yapımı için yine ipimi 2 kat yapıyorum. 3,5 milim tığımı alıyorum. Şimdi bakın şuradaki 7 tane bırakmış olduğumuz ilmeğin ilkine tığımı batıyorum şu şekilde. Hemen bu noktadan ipime şu şekilde çekip bir tane zincir çekiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 4 oldu. Yanındakine 5. sık iğnem. Yanındakine 6 ve son ilmeğime de 7. sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bakın örgümü şu şekilde çeviriyorum. Hemen bakın aynı hizaya denk gelen benim tığladığım yerin olduğu yer, karşılıklı katlama kısmım burası. Karşılıklı olarak denk getirerek bu şekilde dönerek askı yapımına başlıyorum. Hemen bakın 7 tane sık iğnemi yaptım. Burada ilk sık iğneme batacağım yine. Hemen bu şekilde tutarak bakın ilki nerede? 2, 4, 6 ve 7. Şuraya batıyorum. 7. sık iğneme ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Bakın 8. sık iğnemi yapmış oldum. Buradan itibaren bu şekilde birleştirmiş oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Şöyle 8, 9, 10, 11, 12, 8 mi oldu? Yanlış yere mi battım acaba? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, 13 ve 14 olacak. 13 ve 14. sık iğnemi de buraya yapıyorum. Şimdi hemen bakın 14. sık iğnemi yaptım. Örgümü tekrar çeviriyorum. Şu şekilde 14. sık iğnemi de yaptıktan sonra bakın şurayı zaten bağlamıştım. Şurası kaldı. Hemen bakın ilk yapmış olduğum sık iğnemin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum bu noktaya. Burası benim ikinci sırama geçişimin başlangıcı. Buraya bir tane işaretleyici takıyorum. Şimdi hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir etrafın sık iğnelerle dolaşarak başladığım noktaya kadar geliyorum. Sık iğnelerimi yaparak bakın başladığım noktaya kadar gelmiş oldum. Bu şekilde döne döne ilerleyeceğiz. Askımızı sık iğnelerden oluşturacağız. İşaretleyicimi çıkardım. İşaretleyicimin olduğu yere de bir tane sık iğne yapıp 3. sırama geçiş yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum.
yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak 14 sık iğnemi tamamlıyorum. Başlangıç noktama geliyorum. 4. sırama geçiş yapıyorum. Her birine yine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar döne döne bu şekilde sık iğnelerimi devam ettiriyorum. Yeteri uzunluğa geldiğimde ipimi kesip artık şu kısma birleştirmeye başlıyorum. Evet, askımda yeteri uzunluğa geldim. Son olarak ölçüsünü de paylaşmak istiyorum. Şuradan itibaren ölçtüğüm zaman uzunluğu 45 santim olmuş oldu. Şimdi hemen bakın, bitirdikten sonra bir tane zincir çekip ipimi biraz uzun tutarak kestim. Daha sonrasında şimdi iğneyi geçireceğim ve dikişime hemen başlayacağım. Evet, iğneme ipliğimi geçirdim. Bakın şu şekilde askımı öncelikle düzeltiyorum. Şöyle tam düz gelecek şekilde ayarladıktan hemen sonra dikişime başlayacağım. Bakın şöyle denk gelmiş oluyor. Tam orta kısmı şuranın başlangıcına denk gelmiş olacak. Hatta şu tarafa denk gelecek. Şöyle çevireyim hemen. Biraz zorladı çanta büyüdükçe artık. Evet. Şimdi bakın tam dikiş yerim ilk baştaki ilmeğime denk gelmiş oldu. Tam olarak oradan başladığım için zaten aynı hizada devam ettirdiğim için arttırma eksiltme yapmadan tam olarak denk geldi. Şimdi biraz şöyle yakınlaştırayım. Dikişime başlayacağım hemen. Buradan bakın iğnemi İlk ilmeğimden geçiriyorum. Şu şekilde. Şöyle birleştirdikten hemen sonra tekrar son sık iğneme batıyorum. İçerisinden çekip tekrar sıkılamak için aynı yere tekrar batıyorum. Daha sonra bakın karşısındaki ve hemen karşısındakine batıyorum. Dikişimi yapıyorum. Yine aynı noktaya tekrar batıyorum. Daha sıkı olması için. Biraz zorluyor ama sonrası daha sağlam oluyor. Hemen bakın yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Bu şekilde son sık iğnemin olduğu yere kadar birleştirmemi tamamlıyorum. Evet, son sık iğnemin olduğu yere kadar geldim. Şimdi arka tarafımı çeviriyorum hemen. Uçak mendil koyamadım. Yemek yiyecek. Uçak mendil kalmadı. Al bakalım anneciğim. Göktuğ yanımda. Onunla birlikte çekiyorum videoyu. Onun sesiyle birlikte. Şimdi son sık iğneme de battım. Hemen bakın çevirdim örgümü. Ben ilk yapmış olduğum, bakın şurası değil, evet şurası. Buraya batıyorum ve karşısındakine batıyorum. Karşılıklı olarak tekrar batıyorum. Ve yine sıkılamak adına yine bir kez daha batıyorum. Şöyle ipimin bir tanesi biraz geniş kaldı. Evet. Tekrar batıp çekiyorum. Hemen yanındakine geçiyorum ve karşısındakine geçiyorum. Bu şekilde bakın dikişimi sona kadar yine tamamlıyorum. Daha sonra ipimi içte gizleyip koparıyorum ve artık çantamı hazırlamış oluyorum. Çantam için öncelikle küçük bir bağcık yapacağım. İpimi 3 kat olarak kullanıyorum. Bu arada 4,5 milim tığa geçtim. İpim 3 kat olduğu için daha tok bir görüntü elde etmek istediğim için 3 kat kullandım. Siz isterseniz 2 kat da kullanabilirsiniz. Öncelikle bir tane bakın şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum ki daha sonra birleştirmemde kullanabileyim diye. Şöyle biraz dikiş payı bırakıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir tanesini ayrı bırakıp 2 tanesini parmağıma doluyorum. Bıraktığımı üzerinden şu şekilde
doluyorum arkaya doğru. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde üzerinden doluyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde üzerine doluyorum ve ikisini birlikte çekerek zincirimi çekiyorum. Üzerine doluyorum. İkisini birlikte çekerek zincirimi çekiyorum. Üzerine doluyorum. İkisini birlikte çekerek zincirimi çekiyorum. Üzerine doluyorum. İkisini birlikte çekerek zincirimi çekiyorum. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyorum. Bundan 2 adet oluşturuyorum. Bağcık olarak kullanacağım için istediğim ölçüde 2 adet oluşturup çantama birleştiriyorum. Bağcığımda yeteri uzunluğa geldim. Ölçüsünü de paylaşayım sizlerle. Yani göz kararı ayarladım ben. Siz isterseniz daha uzun daha kısa da yapabilirsiniz. 25 santim olarak ayarlamış oldum. Şimdi bütün 3 ipimi de toplayarak son olarak hepsini birlikte çekip bir zincir, hatta bir zincir daha çekelim. İkinci zincirimi çekip ipimi şöyle biraz uzun tutarak keseyim ki evet. İpimi biraz uzun tutarak kesiyorum. Daha sonra iğne yardımıyla aralardan geçirerek gizleyeceğim. Bu şekilde bağcığımı oluşturdum. Bundan 2 adet oluşturup birleştirme aşamasına geçiyorum. Bağcıklarımı yaptıktan sonra artık birleştirme kısmıma geçtim. Bakın ben bir tarafı birleştirdim. Tam askımın bitiminin olduğu yere. Diğer tarafı da hep birlikte birleştireceğiz. Şimdi ipimi fazla bıraktığım yere iğneme geçiriyorum. Oğlum yanımda biraz fazla ses yapıyor ama fırsattan istifade. Hemen bakın bu noktada şuradan dıştan içe doğru şöyle kenara biraz zorlayacak burası. Anneciğim yapma bir tane. Şöyle dıştan içe doğru iğnemi batıp bağcığımı içeri çekiyorum. Daha sonra yine aynı boşluğumun içerisine tekrar batıp ipimi çekiyorum. Ve bu boşluğumun içerisinden iğnemi geçirip küçük bir düğüm yapıyorum. Tabii 3 katlı olduğu için ayrı ayrı sıkılamak gerekiyor. Bu şekilde daha sonra da bakın isterseniz bir kez daha yapabilirsiniz. Daha sonra da ben arkadan ipimi gizleyerek artık koparacağım. Ve şu şekilde bağcıklarımı birbirine bağladığım zaman da çantam kalıbını almış olacak. Çantamın hazırlanışı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum.